Merhaba arkadaşlar, sesim geliyor mu acaba? Hoş geldin Muhammed Anıl. Aleyküm selam. İyiyim dostum, sen nasılsın? Emir, sen de hoş geldin dostum. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, bugün epey bir haber geldi. İnanın sabahtan beri uğraşıyorum desem yeridir yani. Aşırı derecede bir haber bombardımına yaptık, tutulduk. Hoş geldin Ahmet hocam. Yiğit hocam, sen de hoş geldin. Evet, Yiğit, tekrardan teşekkür ediyorum sana. Arkadaşlar, bu kanalda ufak videolar, kısa videolar yayınlama konsepti çerçevesinde bir şey yapalım dedik. Analiz videosu örneği. Sağ olsun Yiğit kardeşim epey uğraştı. Şimdilik maşallah bir gün oldu, 200 izleme olmuş yani. Yapabilirsek bunun devamını getirmeye çalışacağız inşallah. Bakalım, güzel konseptlerle kanalı daha da geliştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, Ceyhun'du herhalde, Dranzi değil mi? Hoş geldin Ceyhun. Efe, sen de hoş geldin. Short Star çok izlenebiliyor abi, atmaya devam et demiş. Tamam, yani şöyle biraz acemilik var, bir de ben edit anlamında çok aşırı iyi de değilim arkadaşlar. Yiğit sanki daha tecrübeli benden. Sağ olsun, o yardımcı oluyor. Evet Mesut, hoş geldin. Ata, sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar, sabahtan epey bir haber geldi. Güzel rework haberleri aldık diyebiliriz. Ama işin sıkıntı tarafı şu. Gelen rework alan oyuncuların çoğu maalesef limitli oyuncu. Anniversary döneminde gelen kartlar ağırlık itibariyle. Gene de havuzda olan bazı oyunculara güzel reworkler gelmiş arkadaşlar. Onları da incelemeye çalışacağız. Bu Zoids oyuncularının da detaylarını sağ olsun Melih hocam kanal yükledi, sitesine yükledi. Onları da inceleyeceğiz. Yeni Yeni hesap için kış annesini bekleyeyim mi sence diyor. Yani bekle bence, yani aralığa doğru belki yaparsın ama yani bondlar görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar, şu an 2 slot haricinde bondlar tamamlandı gibi bir şey. Ben de mesela eksiğim vardı. Hani bu transfere çok atamam diye düşünüyordum, bu 10 bondlu Zoids transferine, çünkü DB'm azdı. Ama şansıma benim elimde olan kartlardan hep 10 bondlular varmış arkadaşlar. Onlar geldi, şu an 108 bonda çıktım ben. Ama kalkan düşüyor bondu yükselttikçe. Yani buna da geleceğiz zaten. Şöyle diyeyim, 2 slot kaldı sadece. Zaten 110 oluyor maksimum. 2 oyuncu bulduğum anda oluyor. Yani ilerleyen süreçte belki bunların kalkanları da gelebilir arkadaşlar. Çünkü şu an için sadece full bond girmek riskli. Özellikle debuff takımların tuzağına düşebilirsiniz arkadaşlar. Belki ikinci yarı yapılabilir taktiksel olarak. Evet Karagümrük, hoş geldin. Bugün Sunagitsu'ndan topluluk takımlarına bakabilir miyiz? Bir sürü takım var diyor. Olur, vakit kalırsa yapalım. Haber çok iyi. Eğer yetmezse de bir sonraki yayında yaparız. Gayet iyi Efe. Evet arkadaşlar, şöyle başlayalım yavaştan haberlere. Öncelikli olarak Furkan kardeşimin paylaşmış olduğu bir kadro var arkadaşlar. Son zamanlarda bunu test ediyormuş. Epey verimli olduğunu söyledi. Oyun oynatmıyormuş çoğu oyuncuya. Marklı oyuncu olması, özellikle bir tarafın stamina killer olması nedeniyle böyle epey işine yaradığını söyledi. Dörtlü defansa da ilk defa test ediyormuş. Bunu paylaşmak istedi benimle. Ben yapabilir misin, arkadaşlarla paylaşabilir misin dedi. Onunla açılışı yaptık arkadaşlar. Evet, Wakabayashi çok iyi olmuş diyor. Ben 101 bondum. Izawa hala çıkmadı. Yani evet, Izawa, yani şu 10 bondlar gelmese Izawa'da epey bir rağbet görüyordu ama 10 bondlar gelince biraz yıldızı oldu. Evet Misaki, evet ona da geleceğiz. Güzel reworkler var arkadaşlar. Yani özellikle Asya tarafını sevindirecek haberler olduğunu söyleyebilirim. İkinci olarak arkadaşlar, DCS şampiyonlarını geçen bir sitesine girmiştim de oradan görseli almak istedim. Bu şekilde paylaştık arkadaşlar. Şöyle baktığımızda
Gördüğünüz gibi nerede 1, 2, 3, 4, 5 tane Latin oyuncu var arkadaşlar. Şu Will of the hangi ülkenin vatandaşı onu bilmiyorum. Çünkü o dönemde daha DCS izlemiyordum. Ama ondan sonraki bütün DCS'leri izledim arkadaşlar. Kazananlar bu şekilde şu an için. Şu anki listede zaten Romita yine finalistler arasında var arkadaşlar. IDM bildiğim kadarıyla yok diye biliyorum. Evet, Arap mı? He, tamam, onu bilmiyordum. Evet, Arapmış. Teşekkür ederim. Evet, Nankatsu maçını kazandı arkadaşlar. 7 Dream Ball hediye aldık. Evet, Roberto Hongo'nun pasifinde bir hata vardı. Bunu paylaşmıştım zaten. Refresh pass'la pas attığınızda yani mesela Pascal'a pas attığınız yerin Pascal'da da refresh pass var. Pascal başka birine pas attığında 2 refresh pass alıyor, pası alan. Arkadaşlar bunu düzeltmişler. Ciddi bir hataydı zaten bu. Yani direkt sonucu etki edebilecek bir şey olduğu için yapmışlar ama tabii bir Dream Ball hediye veriyorlar. Evet, hoş geldin Furkan. Will IKU'nun kurucusu FDD'ydi eskiden. Evet, onu duymuştum. Evet, bu etkinlikle alakalı olarak yapımcının konuşmasını İngilizceye çevirmişler arkadaşlar. Burada çok fazla açıkçası bir şey yok. Sadece özet olarak şunu geçeyim. Tişört özel bir şekilde bir materyalden yapmışlar arkadaşlar. Normal baskılı tişört değilmiş galiba. Daha otantik ve daha uzun vade kalacak şekilde bir şekilde yapılmış. Bunu söylüyorlar. Bu tarafta işte Zoids ile ilgili işbirlik ve Nankatsu ile işbirlikleri gibi böyle gerçek hayattan işbirliklerinin güzel olduğunu, bu etkileşimin işe yaradığını söylüyorlar. Devam etme düşünceleri varmış, bunu söylüyorlar. Burada olarak bu Zoids'in nasıl adapte edildiğini anlatıyor. Yani diyor ki hani konseptten çok ayrılmamak amacıyla diyor, sadece diyor oyuncuların arkasına diyor böyle bir görsel koyduk diyor. Daha önce diyor bu tarz Beyblade'de de bu şekilde şeyler olmuş arkadaşlar. Olcay hoş geldin hocam. Zoids oyun mu yoksa marka gibi bir şey mi? Efe oyunmuş. Ya şöyle manga yani manga. Bu Transformers gibi organik robotların organik yani hayvan robot karışımı şeylerin bir mangasıymış galiba. Epey bir süre yani 83'lerden 2000'li yıllara kadar da epey aktifmiş arkadaşlar ama şu an eskisi kadar şey değil. Bu işte muhtemelen oraya biraz hayat vermek amaçlı galiba bir şey yapılmış olabilir. Evet, son kısımda da arkadaşlar Next Stream ile alakalı bir yıl dönümü hazırlı olacak. Bununla alakalı diyor. İşte oyun içerisindeki etkinlik ve içeriklerde yeni güzel şeyler paylaşacağız diye söylüyor. Bu son RNG ve matchup tekrarı ile alakalı bir şey yapmışlardı. Anket arkadaşlar. O anketle alakalı pek eğilememiş üstüne. Onu bir dahaki yayınlarda değerlendirmeye alacağını söylüyor. Son kısımda da arkadaşlar burada RNG ile alakalı olarak da gene yani ipe un sermeye devam. İlgileneceğiz, bakacağız. Bununla ilgili şeyin üzerine düşüyoruz diye. Evet, Power Rangers biraz daha insansı sonuçta şeydi. Bunda bildiğim böyle Transformers gibi yani organik şeyler arkadaşlar. Mesela işte maymunla robotun karışımı gibi bir şey yani. Öyle o tarz durumlar var ya şey olarak. Bu tarz hayvanların robotlarla karışan şeklini gibi bir şeymiş. Ben de açıkçası izlemedim yani. Optimus Prime İngiliz seslendirmesi vefat etmiş hocam ya, benim çocukluğumun sesiydi. Evet, gerçekten güzel bir ses dediğim gibi. Yaşayan metal. Aynen öyle işte yani. Inter Ishizaki unutamıyorum demiş. Evet. Power Rangers derken adamların robotları vardı. Ha evet ya, o robot evet içine girip şey yapıyorlardı dediğin gibi, aynen öyle. Ya burada robotun kendisi yani bir içine girme gibi bir şey yok. Robot aynı zamanda hayvansı şekilde bir robot. Yani böyle değişik bir şey var. İşte son kısımda da arkadaşlar bu 50 Dream Ball hediye, 10 Dream Ball'da maçtan diye şey yaptılar ama
50 Dream Ball arkadaşlar girmediyseniz Top Up Center'da şifreyle girebilip yani kodla girip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Canlı yayında bunun duyurusu yapıldı. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. 50 Dream Ball süreli yani en azından bir multi atacak kadar bir 10 Dream Ball ama hala gelmedi arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Ne zaman geleceğini bilemiyorum. Evet, Rising Sun ile alakalı şey olarak epeydir bir yayınlanmamıştı arkadaşlar. Bununla alakalı tekrardan bir seri yayınlanmış. Bunun duyurusu yapıldı. Evet, süresi dolmuş bak Ata'nın. Teşekkür ederim Ata. Evet, sonrasında dün işte şey duyurusu yapıldı, bakım duyurusu yapıldı arkadaşlar. Sabah bakıma girdi. Bakımdan sonra işte Breaking News kanalında arkadaşlar veri tabanından görseller gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi görsellerden bir tanesi buydu. Collection bölümleri eklenecek. Zaten bunu canlı yayında belirtmiştik arkadaşlar. Ona özel. Buna ne demek? Hem DB demek hem oyun içi güçlendirme demek arkadaşlar. Oyun içi güçlendirme şu açıdan önemli. Şimdi önümüzde Club Competition var. Hatta başladı bugün. Club Competition'da etkili oluyor arkadaşlar. Collection'lardaki şeyler takımınız olduğundan daha da güçlü hale geliyor. Onun için kısa sürede bitirmeniz bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu gelecek olan Collection'ların görselleri bu şekilde arkadaşlar. Death Stinger, hızlı geçiyorum. Shield Liger, Cannon Tortoise, Double Sworder, Godos, Gun Sniper, Command Wolf, Snipe Master, Gun Blaster, Stealth Viper, Liger Zero Jäger, Liger Zero Schneider, Storm Sworder, Rhinos, König Wolf, Ultrasaurus, Spinosapper, Iron Kong, Cy Curtis, Iguan, Hellcat, Gator, Wardick, Rev Raptor, McCurtis, Saber Tiger, Demantis, Liger Zero X, Elepander, Zabat gelecekmiş. Yani ben çoğunu tanımıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, cilt kapağı aynen. Collection'lar. Daha nefes alıyorum Furkan, merak etme. Koleksiyonerin fotoğrafı 90'lardan çıkmış gibi. Evet, zaten biraz şey dediğim gibi 80'lerde 90'ların şeyi ya, evet. Zehra Mahmudi. Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Hidden bölümlerine yeni şeyler eklendi arkadaşlar. Biliyorsunuz bu HA kim açacak olan açtıktan sonra bu hiddenleri açmak için bir pembe renkli mor renkli madalya geliyordu. Bununla ilgili 4 bölüm eklendi arkadaşlar. Birincisi Levin'le ilgili bölüm. Burada şu takımda 2 tane oyuncu olacak. 3 ya da daha fazla gol at diyor. Napolyon, Brolin, Fredericks, Larsson, Levin istiyor. Burada Misaki'nin olduğu kısımda arkadaşlar Tsubasa, Misaki, Soga, Vulkan'ın olduğu bir takım kur diyor. 3 tane gol at diyor. Genzo'nun bölümünde de arkadaşlar Rival, Bulueno, Turam, Gozza var arkadaşlar. Bunlardan ikisinden takım kur diyor. 3 tane gol at diyor. Sonda Diaz var arkadaşlar. Diaz'da da Diaz, Pascal, Espadasya, Radunga'dan 2 tanesini kullan. 3 ya da daha fazla gol at diyor kurduğun takımla. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu da SSR Ticket'ın galiba şeyi ama Japonca olduğu için tam ne yazıyor bilmiyorum. Ama soda var arkadaşlar. Next Stream soda bu da. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Limited time diyor. Kalıcı buff olmayabilir. Bence olur. Ata. Collection geldiyse collection'lar direkt giriyor. Ama şey yapar. Yani alırsın sende kalır. Yani öyle söyleyeyim. Bilmiyorum devam edecek mi? Battle Pass ile alakalı özgür seçilen bir bilet şeyinin görseli arkadaşlar. Bu da onun oyun içi görseli. Burada September Selectable Transfer Ticket diyor. Yani bu acaba paralı bir içerik mi yoksa şey mi, onu bilemiyoruz arkadaşlar. Ay sonunda vermiş oldukları bir Selectable Ticket var attığınız transfere göre. Onunla mı alakalı bilemiyorum bu görseli. Battle Pass yok Yiğit. Battle Pass'te sadece orada olanlar var. Yani başladığından beri öyle yani. Orada duyurulanlar oluyor havuzda. Evet, bu da muhtemelen arkadaşlar görselden anlamı paralı paketin bir şey gibi görünüyor. Bakalım tabi acaba bu rework gelen oyunculara şey mi, transfer bileti mi verecekler bilemiyorum. Şu an belirsizlik var. Böyle bir görsel paylaşıldı. Evet, bu da zaten bahsetmiştim arkadaşlar. Bu Zoids oyuncularından bir tanesinin garanti çıkacağı bir transfer bileti gelecekmiş arkadaşlar. Bunun duyurusu var. Bakın bu da oyun içerisindeki şeyi, bu afişi arkadaşlar. Bu da Dream Free on Transfer Ticket Transfer diyor. Muhtemelen bunun aynısı ya da farklı bir versiyon olabilir arkadaşlar.
Oyun içi görseller bu şekildeydi. Yeni ücretsiz görevler eklenmiş arkadaşlar. Ücretsiz görevleri biraz farklı yapmışlar. Gene işte 3 tane matchup yap, 3 tane İspanyol oyuncuyla gol at falan gibi böyle görevler var arkadaşlar. Bunları yapmanızı istiyor sizden. Yaptıkça birer DB hediye alıyorsunuz. Bu görevler kısmında var arkadaşlar bunlar. Soda zaten ekli Battle Pass Ticket'ta. Yani o soda var ama benim dediğim Next Stream olan bir tane daha vardı. Ben ona benzettim biraz ama o yok yani olan. Seçmen onun transfer bayi yoktu. Bu transfer türü Dream Festival DC karışımı oluyor ama sadece birini seçebiliyorsun. Olabilir Efe. Yiğit pardon. Evet, ana bölümleri arkadaşlar eklendi, hikayeler. Hikayelerde eski Rising Sun mangasının şeyleri arkadaşlar. Bugün ben izledim. Zaten Rising Sun mangasını okuyanlar varsa özellikle orada bunun şeyleri paylaşılıyor. Orada arada okumayanlar varsa kısa güzel bir özet geçiyor arkadaşlar. Onu bakmanızı tavsiye ederim. Kışın gelen anne oyuncular kaç ay dayanır? Yani 2-3 ay falan SS'ler yaza kadar gidebilir belki. Ya sorma ya efendim, hakkınızı helal edin, haklısınız yani ne bileyim oluyor. Elimde değil ya, karışıyor bazen, kusura bakmayın. Evet, bu da o hikayedeki görsellerden kesitler arkadaşlar. Burada eşleşmeleri. Evet, bu Zoids işbirliğine özel olarak arkadaşlar ilk günde 100 verecek arkadaşlar ve süreli Dream Ball burada olarak muhtemelen bir ay boyunca kullanacak gibi görünüyor. Evet, burada da arkadaşlar Zoids madalyaları dağıtılacakmış login bonus olarak. Muhtemelen buna özel maçlarda gelecektir diye düşünüyorum. Ya da gelmese bile bu şekilde bu madalyalarla yapılacak. Toplamda 50.000 Zoids madalyası dağıtılacakmış arkadaşlar. Her gün birer birer olmak üzere. Evet, September login bonusu olarak da arkadaşlar böyle güzel bir görsel yapmış. Breaking News kanalı yapmış muhtemelen arkadaşlar bunu. O şekilde güzelce özetlemişler. Evet, Battle Pass ile alakalı burada yine arkadaşlar normal kısımda arkadaşlar gene limitli Next Stream oyuncuları var. Özellikle şu an bunlar havuzda yok arkadaşlar. Onun için eğer elinizde yoksa bunları görevleri yaparak almaya çalışın. Çünkü yarın bir gün bu adamlara güzel bir rework gelirse elinizde olmuş olur arkadaşlar, onu söyleyeyim. İşte shop'ta mı tam net değil. Evet, Fonseca güzel olmuş, ona yer olmaması üzücü diyor. Bakalım, ona da geleceğiz. Oyuna başka yenilik gelmesi lazım. Ya aynı değirmen dönüp duruyor diyor. Bazen geliyor Anıl, yani hani her zaman olmasa da. Evet. Diaz'da Bond var mı? Yok, o Diaz'da şu an Bond yok ama yani Dream Festivalleri arkadaşlar, Collection'lara hep güzel reworkler geliyor böyle ara ara. Yani oyuncuların olmasında fayda var sizde. Olarak kesinlikle bence yapın. Alın yani. Ama premium tarafta arkadaşlar onlar, yani 30 paralı Dream Ball harcamanız gerek bunun için. Burada bakın Gentil var arkadaşlar. Gentil'in üzerindeki blok da var arkadaşlar. Bir de ayağa kayma da galiba yüksek momentumlu skill'ler var üzerinde. Kullanabilirsiniz. Eğer ki skill'leri yapmak istiyorsanız. Bu şekilde bir dağıtım olacakmış arkadaşlar. Evet, Şampiyonlar Kupası ile alakalı şuradan daha güzel yapayım arkadaşlar. Latin Kuzey Amerika olacak arkadaşlar. 31'inde başlayacak yani pazartesi günü. Ve orada da Rising Sun Golden 23 oyuncular %10 alacak arkadaşlar. Mavi oyuncular -30 yiyecek. Yani yeşil ve kırmızı mümkünse Rising Sun oyuncuları kullanmanız lazım. Yani burada en mantıklı kaleci bana sorarsanız gene Salinas oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü direkt buna hedefli gelmiş. Santana ya NATO yeni gelen oyuncular, mesela Diaz, kırmızı Diaz'ı kullanabilirsiniz. Bu şekilde olarak kırmızı oyunculardan bir takım kurmanız gerekecek. Yeşil de olabilir. Yani ikisinin ağırlık olacak. Evet, Morizaki faciasına günahımı vermem. Morizaki'den geri iade aldın Efe. Yani bence çok da yapma. Morizaki'ye yaptılar. 30 DB geri iade ettiler. Güncelleme ne zaman gelecek? Yani muhtemelen ayın birinde bunlar gelmeye başlar dostum. Evet, Espadas muhtemelen olmayacak zaten. Latin bu kupada olduğu için o kulüp tarafında olduğu için kulüpler olmuyor arkadaşlar. Yani Espadas'ı kullanamayacaksınız yani. Evet, Zoids'ler pazartesi günü başlıyor. Evet, Diaz kolayca Salinas'ı antilemesin diye mavi debuff vermişler diyor. Evet.
30 DB aldım, 30 paid verdim diyor. Yani evet, ama sonuçta bir şekilde aldın yani Efe, bu şey olarak. Evet, bu da collection bölümünde bazı Arapça yazılarında kesilme oluyormuş arkadaşlar. Bununla alakalı düzeltme yapmışlar. Evet, gelelim Zoids oyuncularına arkadaşlar. Zoids oyuncularından öncelikli olarak tanıtım videosuna bakalım. Bir dakika, sesi açmamışım. Evet, ana görsel bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer skill'leri de şöyle göstereyim. Birkaç tanesini yayınlamamışlar. Bunların çözünürlükleri biraz düşük arkadaşlar. Hani o da yayınlanan veri tabanından alındığı için. Evet, Misaki'nin şutu lazım arkadaşlar. Block order var çünkü. Evet, görseller fena değil arkadaşlar. Beğendiğimi söylemeliyim. Yani Natu'nun en son şutu gibi değil ama gene de güzel arkadaşlar. Ya en azından arkadaki robotlar biraz daha senkron hareket ediyor arkadaşlar. Hyuga ile Genzo'nun görselini yayınlamamışlar. Bir daha kontrol ettim arkadaşlar. Maalesef yok. Yani onu söyleyeyim. Evet, Dream Transfer olarak arkadaşlar geliyor. Şeye baktığımızda 1 ile 6'sı arasında arkadaşlar ilk dörtlü grup geliyor. İlk dörtlü grup geliyor. Yani Genzo, Schneider ve arkadaşlar kimdi? Hyuga. Bu üçü arkadaşlar ikinci partta geliyor. Onlar da ayın 15 ile 20'si arasında arkadaşlar. Bir de dediğim gibi ücretsiz bir tane garanti alabileceğimiz transfer yapacak arkadaşlar. Bilet olacak. Burada bir tane oyuncuyu garanti alabileceğiz, en azından bu güzel haber. Evet, şimdi Tsubasa'ya geldiğimizde arkadaşlar öncelikli olarak zaten hiddenlerine çok kısa değineceğim. Geçeceğim direkt. 32+2 team skill ile geliyor arkadaşlar. Root Maker 1-2 var üzerinde. Baktığımızda 575 momentumlu yeni şut var arkadaşlar. Wing Dribble X var üzerinde. 10 bond arkadaşlar. %10 bağlantı alıyor. Kulüp bağlantısı. %5 Inspire var. Stamina Cost Down var. 6 buff var. Rising Sun'lara karşı %5 stat artışı oluyormuş. Bir skill kilitliyor, penaltı araya shooter. Yani fena değil arkadaşlar, olarak %15 gibi bir şey alacak arkadaşlar Rising Sun'lara karşı. Yani şöyle şu statlara baktığımızda %15'te fena bir düzeye gelmiyor. Yani öyle söyleyeyim. Çok kötü durumda değil, öyle söyleyeyim. Baktığımızda şöyle şutun pasifleri arasında arkadaşlar açı kaybı olmuyor. Momentum, yani uzaklıktan dolayı kayıp olmuyormuş. Rising Sun'lara karşı %2 stat artışı oluyormuş. Wing Dribble'da da arkadaşlar %5 Insight Master var arkadaşlar. Onu veriyor. Stat artışı sağlıyormuş olarak. Evet, şöyle baktığımızda Melih hocama da tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün epey o da emek verdi arkadaşlar. Bu tabloları hazırlamak için epey uğraştığını söylemeliyim. Onun da emeği olmasa bu yayınlar eksik kalacak yani. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. İyi yayınlar. En çok kaç bondlu takımlar ortaya çıkacak? Şu an 108 oldu. Yani eksik oyuncular tamamlarsan maksimum bond 110'a çıkacak. Öyle söyleyeyim.
Evet arkadaşlar, şöyle baktığımızda şutu 2 milyon 79 bin, fena değil. Yani şey olarak arkadaşlar, meta kalecilerine yakın bir şut değeri olduğunu söyleyebiliriz. Şeye baktığımızda defansif statlarına baktığımızda arkadaşlar, yani çok üst düzey değil. Ama kötü de değil. Yani aniversary ortalamalarında bir defansif şey görüyorum. Şöyle baktığımda yani çok dengeli ortalama bir kart gibi görünüyor arkadaşlar. Yani 10 üzerinden 7,5 anca alır. Öyle söyleyeyim hani şey olarak. Ömer abi hoş geldin. Evet, şöyle baktığımızda da arkadaşlar, karşılaştırmada teşekkür ederim Ömer abi desteğin için. Sağ olasın, hep destek oluyorsun. Evet, şöyle baktığımızda arkadaşlar, yani ben genel itibariyle şunu söyleyebilirim. Yeni gelen kartların çoğu arkadaşlar SS kartlardan daha yüksek performans gösteremiyor. Yani genel itibariyle SS kartlar bir tık daha iyi, ama bu kartların artısı arkadaşlar üzerlerinde buff olması. Yani özellikle şey yapıyor. Bakın burada Tsubasa'nın biraz, tabii bu mavi Tsubasa'nın etkisi arkadaşlar şey 3 matchup'la hesapla halinde böyle görünüyor. Yani çok aşırı yüksek görünüyor. Bunları yapmak çok kolay değil. Yani onun için Tsubasa'nın şeylerini çok dikkate almanızı tavsiye etmiyorum. Ama şöyle baktığımızda 2 milyon 79 bin fena görünmüyor arkadaşlar. Gerçekten şey, dengeli bir kart. Yani şu an için bence Japon metasında oynayabilecek düzeyde bir kart olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Renk olarak da özellikle yeşil günü de diğer şey olarak diğer Tsubasa'dan daha çok iş yapabilir arkadaşlar. Stat olarak biraz düşük kalıyor, ama sonuçta takımın tamamına buff verdiği için bu Tsubasa'da tercih edilebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama şut stat olarak baktığımızda SS'lerden aşağıda kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani ortalama bir kart. Yani ne işte yani nalına mıhına vurmadan orta denge bir şey getirmişler arkadaşlar. Anniversary kartlarında biliyorsunuz defans kartlarının defansları çok yüksek, ofansları düşüktü arkadaşlar. Atak oynayan oyuncuların da, orta saha ve forvet oynayan oyuncuların da atak statları yüksekti ama defansif statlar düşük kalıyordu. Savunma yapamıyorlardı. En azından bu kartlar bir tık daha dengeli gelmiş. Çünkü %15'te alıyor arkadaşlar. Ve özellikle dediğim gibi orta sahada anniversary kartlarına göre daha iyi defans yapacaklarını söyleyebiliriz ya bu oyuncuların. Şöyle Misaki'ye baktığımızda, Misaki kırmızı renk geliyor. 32+2 team skill ile geliyor. Baktığımızda SSS Zoid şutu var arkadaşlar. Block order, ilk defa Misaki block order'ı aşan anti block order bir şuta sahip oluyor. Yani bu şutun yedeğinin bulunması her zaman, özellikle Japon oynayanlar için tavsiye ederim arkadaşlar. Yapabiliyorsanız bir yedek muhakkak olsun yanınızda. Çünkü şu an metalarda özellikle stand firm defanslar çok fazla. Bir de block order oyuncular, kaleciler fazla. Rahat şut çekmek istiyorsanız bu tarz şutlara ihtiyacınız oluyor. Onun için değerli olduğunu söyleyebilirim. Root Maker Dribble var arkadaşlar. Bu da 10 bondla geliyor. Bakın kartlarda genelde baktığınızda %10 alıyor arkadaşlar. Bağlantı alıyor. Meta bağlantısı. Yani statlar biraz düşük görünüyor olabilir, ama meta bağlantısı aldıkları için arkadaşlar bu statların üzerine %10 eklemeniz gerekecek. Yani bu da belli bir düzeye getirdiğini söyleyebilirim. Çalım attım 3 kat ileri gidiyor. Penaltı araya shooter var arkadaşlar. Auto intercept %100. 2 skinini kitletmiyor. Bu da gayet güzel. Yani Misaki'nin üzerine ofans, defans bütün şeyleri ekleyebilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Kulüp oyuncularına karşı 5 stat daha alıyor arkadaşlar. 6 buff oluyor. Yani 6 bufflar yavaş yavaş artık varsayılan olacak gibi görünüyor. Staminası da 1437, fena değil. Yani şu an için bakıldığında bu kartta şöyle statlarına bakarak konuşalım arkadaşlar. Öncelikle SS şutunda biliyorsunuz bakın açı kaybı olmuyormuş arkadaşlar. Yani dar açıdan vurduğunuzda şut momentum kaybetmiyor ve bu blok order'ı aşıyormuş. Genzo harici cırt kartlar maalesef bond derdindeyim ben şu an tamamen demiş. Yani ben tam öyle düşünmüyorum. Hatta Asya metasında şu an için bu kartlar oynayabilir. Çünkü özellikle bir Misaki Tsubasa eksikliği var. Orta sahada ciddi bir zaafları var Asya'nın. Yani bu boşluğu bir nebze de olsa kapatabilirler. Çünkü pas atan sayısı az olunca onları marka ettim mi Japonlar atak yapamıyor. Onun için hani biraz şey yönden sıkıntı oluyordu. Yani bundan şu an daha iyisi gelene kadar fena değil. Onu söyleyebilirim genel itibariyle.
Burada baktığınızda şutu arkadaşlar volesi very good olduğu için 2 milyon aşıyor ama yani bir 2 milyonun altında kalıyor yerden şut arkadaşlar. Yani gol atabilecek düzeyde değil. Defansif statlara baktığımızda da maalesef onlar da Tsubasa'nınkine göre daha düşük görünüyor yani. Çok Tsubasa kadar iyi performans vermeyecek gibi görünüyor. Ama dediğim gibi gene dengeli dağılmış bir kart arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bir tarafı çok üstün, şu özelliği çok iyi diyebileceğiniz bir kart değil. Bütün her şey dengeli gelmiş arkadaşlar. Misaki Tsu kimi kesecek abi? Full Asya takımda ben oynatmam şahsen diyor. Yani bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Takeshi'nin yanında bence bunlar daha iyi iş yapar. Çünkü Aoi'de kalıyor yani. Yetersiz kalıyor. En azından bir skill kitliyor Tsubasa. Yani denk getirdiğinizde güzel iş yapabilir. Yani burada bir de şöyle diyeyim. Mark'la oynayan defans çok fazla arkadaşlar. Sadece Avrupa metası Mark'la oynayamıyor rahat. Siz pasör olarak mesela bir oyuncuyu seçtiğinizde arkadaşlar pasör olarak oyuncuyu kilitlediğiniz anda karşı tarafa atak yaptırtmayabiliyorsunuz. Yani burada ne kadar opsiyonunuz fazlaysa mesela Avrupa metasını o canlı yapan şey pas atacak birçok eleman var arkadaşlar. Ya A atmıyorsa B, B atmıyorsa C. Yani DM'sine kadar pas atan oyuncular var. Onun için hani biraz ben o yönden değerli görüyorum. Yoksa kartlar çok dengeli kartlar. Yani şöyle diyeyim, çok aman aman ahım şahım diyemiyorum yani, öyle söyleyeyim. Evet. Shoshinko iyi. Aynen. Shoshinko iyi. Ama yani şöyle diyeyim, mesela bir Tsubasa'yı oynatmak isteyen, süperstar oynatmak istiyor. Bir Misaki'ye ihtiyacım var. Mesela bunu oynatabilir. En azından Tsubasa'nın üzerindeki buff'lar mesela Morizaki'yi destekliyor. Morizaki'yi de yapanlar kullanabilir. Genzo'yu mu destekliyordu? Morizaki'yi mi destekliyor? Yani mesela kaleciye göre SS'i değiştirip arkadaşlar diğer oyuncuyla yapabilirsiniz. Yani kombinasyon yapabilirsiniz. En azından ikili skill'leri çalışmış olur. Yani o açıdan diyorum. SS'in birini kullanırsınız, diğerini aynı kart kullanırsınız. Yani baktığımda dediğim gibi dengeli bir kart. Yani çok değil, üst düzey değil arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da gördüğünüz gibi zaten çok yani hiçbir şeyde üst tarafta görünmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rever kalan, bakın geleceğiz birazdan. MSUV'ye Misaki var. Ondan da geride görünüyor performansı. Zaten SS'leri arkadaşlar görüyorsunuz. SS'lerde ciddi anlamda bir var. Üstün görünüyor çoğu alanda. Sadece defansif anlamda kulüp oyuncusu olan Misaki biraz daha iyi. Şut anlamında da MSUV'ye olan iyi gibi görünüyor. Evet, Müller'e geldik arkadaşlar. Müller'de mavi renk geliyor. Zaten Avrupa metasında bir mavi kaleci vardı Rever kalandan ama mavi Müller yoktu. İşte onda SS'e gelir mi diyorduk ama bu sefer tabi Zoids kartı olarak geldi. 32+2 team skill'le geliyor. Long fit pasifi var. %100 ileri atıyor arkadaşlar topu yakaladığınızda. Evet, 575 momentumlu bir catch'le geliyor. Ve üzerinde 3 ayrı X skill var arkadaşlar. 2 tanesi catch, bir tanesi punch. Momentumlarda 570 gayet iyi. Kalecilere bu şekilde X skill vermeleri iyi olmuş. X12 düşürücü var arkadaşlar. %10 Golden 23 Rising Sun bağlantısı alıyor. Pas attığı oyuncuya %5 stat artışı veriyor. Ceza sahası dışından çekilen şutlarda momentum artışı oluyor ve stamina daha az harcıyor. %10 koruma var. Kendisini koruyor. Bir skillini kitletmiyor. Kulüp oyuncularına %5 stat artışı sağlıyor ve Golden 23 Rising Sun oyunculara 6 veriyor arkadaşlar. Yani hiddenleri fena değil. Şöyle Keç'e baktığımızda arkadaşlar, Keç'te low line şutlara karşı %2 stat artışı alıyormuş. Keç'in SP özelliği bu. Miracle One Handed Catch X'in de arkadaşlar Latin Kuzey Amerikalılara karşı %3 alıyormuş. Unbreakable Saving de arkadaşlar Asyalılara karşı %3 alıyormuş. Focused Steel Punch da arkadaşlar Avrupalılara karşı %3 alıyormuş. Yani burada her skill'in her ırka göre olup punch ve skill'lerini getirmiş oldular. Bir kısmı SS'de var arkadaşlar. Bir kısmı da bu kartta olmuş olacak. High ball, low ball normal geliyor. Şöyle baktığımızda 2.088.000 yani Anniversary SS kalecilerine yakın ama onları geçemiyor maalesef arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şöyle baktığımızda Misaki'nin puanını vermeyi unuttum arkadaşlar. 10 üzerinden 7 Misaki'ye, onu söyleyeyim. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın SS olan daha iyi görünüyor. İki tarafta da arkadaşlar çift taraflı daha etkili görünüyor baktığımızda. Yani burada Müller mesela bakın arkadaşlar punch olan Müller de fena değil. Yani birinin punch'i birinin keçi gibi bir durum söz konusu.
Evet, Valtes'ten iyi midir? Yani Valtes'ten iyi midir? Buna bakalım. Yani Genzo şöyle diyeyim. Bu SS Müller'den geri kaldığına göre muhtemelen Valtes daha iyi olabilir. Baktığımızda arkadaşlar SS'in gerisinde kalıyor. Yani bu da demek ki yani çok aşırı iş yapacak bir kaleci gibi değil. Sadece mavi günü kaleyi korur mu? Koruyabilir. Şu an yani Valtes'le birlikte Valtes'iniz yoksa eğer bu kaleciyle kalenizi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ya bu oyuncuya da 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. Çok maalesef iyi değil. Hani evet. Aynen. Valtes daha şey. Natureze'ye geldik arkadaşlar. Natureze mavi geliyor. Zaten bir mavi rengi eksikti. Şeyde metada yeşili kırmızısı gelmişti. 32+2 team skill ile geliyor. Dribble, one to root maker var arkadaşlar üzerinde. Natureze counter 575 momentumlu Zoid şutu var. Miracle Dribble arkadaşlar bildiğim kadarıyla bunun X skill'i de aynı momentum diye hatırımda kalmış. Ata bir şey yapabilir misin? Yanlış söylemeyeyim de bir kontrol etme imkanın var mı ya da biliyorsan yazabilir misin? Yani eğer aynısıysa bunun bilmiyorum bir hata mı yaptılar yoksa X olan skill'e bir rework mi gelecek bunu bilemiyorum yani. Valtes'ten iyi değil ama SS Müller'den daha iyi bence diyor. Yaz yani şöyle diyeyim stat olarak SS daha iyi görünüyor. Hani şey olarak ama mavi günü kullanılır mı? Kullanılır. Hani bana göre hani bilemiyorum şey tercih sizin gene. X skill 565 mi? Tamam. Ya ne bileyim aklımda 560 gibi kalmış. Tamam. Öyleyse o zaman sorun yok. Baktığımızda 10 bondla geliyor arkadaşlar. Gene %10 link bağlantısı var. Zero distance shooter var. Matchup'ı bildiğinde eğer ceza sahası içindeyse kaleye yapışıyor arkadaşlar. %5 stat artışı alıyor. Bir de o şeyle birlikte 3 kat ileri gidiyor. 1 skill kitliyor. %100 auto intercept. 6 buff var. Rising Sun oyunculara karşı 5 alıyormuş arkadaşlar. Gayet hiddenleri fena değil arkadaşlar. 6 buff'lı olmasından dolayı da değerli. Muhtemelen bu buff'lar arkadaşlar yavaş yavaş bu oyuncuları mecburen kadroya koymamıza sebebiyet verecek gibi görünüyor. Yani 5 buff yerine 6 buff'lı işte koyup buff'ı daha maksimize etmek isteyenler olacaktır. Evet burada Natureze counter arkadaşlar mesafe şeyinden etkilenmeyecekmiş arkadaşlar. Daha azaltılmış yani şey daha çok şey olacakmış. Evet iki şeyi uçuruyor arkadaşlar ve Rising Sun oyunculara karşı %2 stat artışı sağlıyormuş. Şöyle Natureze'nin şeyine baktığımızda şutu biraz daha iyi görünüyor arkadaşlar. Tsubasa'dan biraz daha iyi. Şey olarak da zaten gene 2 milyonu aşıyor arkadaşlar. Double jump volley ve şeyi iki skill'leri de good olduğu için. Fena değil. Defansif tarafı da sanki bir tık daha iyi gibi arkadaşlar. Yani baktım hani Tsubasa'dan bir tık daha iyi arkadaşlar. Çok az ama yani çok fazla bir fark yok aralarında. Oyuncu karşılaştırması yaptığımızda da arkadaşlar gördüğünüz gibi pas ve one two'da biraz ön plana çıkıyor gibi görünüyor. Diğer ikisinden daha iyi. Çünkü biliyorsunuz SS Natureze'de arkadaşlar pas skill'i biraz daha düşüktü. Dribble daha çok ağırlıklıydı arkadaşlar. Bu da dediğim gibi en azından bir şekilde Natureze'yi ön plana çıkarmış arkadaşlar şey olarak. 10 üzerinden puan soracak olursanız 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Yani bir tık daha iyi olduğu için Tsubasa'dan. Evet Schneider'e geldik arkadaşlar. Schneider'da kırmızı geliyor. Kırmızı bir Schneider için ben Another Star'a rework gelir diye umuyordum ama maalesef gelmedi. 32+2 team skill ile geliyor. Rootmaker Dribble var arkadaşlar. Supreme Fire Shoot var. Üzerinde 575 momentum. Gene hava topu var. Margus'ta vurduğu ve şey var. Volesi var. Yani bütün şutları üstünde gelmiş arkadaşlar. X skill de gelmiş. Sadece pas ve şey eklenecek. İşte defansif skill'ler. Yani şey yönden iyi arkadaşlar. Skill seti gayet iyi. Ofans tarafını koymuşlar. 10 mont var. Gene link bağlantısı var. Forvet'ten Ahmet'den pas aldı mı %10 güç artıyor. Penaltı araya şutur ama %80 arkadaşlar. Çalım attı mı 3 kat ileri gidiyor. Bir skill kitliyor. Ve Rising Sun'lara karşı %5 stat artışı alıyor. 6 buff arkadaşlar. Bond dediğim gibi hiddenleri fena değil. Ama dediğim şey olarak statlara baktığımızda statlar dengeli biraz. Onu söyleyeyim. Gene diğer kartlar gibi. Supreme Fire Shoot'a baktığımızda Rising Sun'lara karşı %2 alıyor. 3 tane şeyi uçuruyormuş arkadaşlar. Evet Time Lag Fire Fent olan havadan çektiği Röveşata arkadaşlar block order biliyorsunuz. Volley de aynı şekilde block order. Stomping Extra arkadaşlar kritik 2 ile çarpılıyormuş.
Şöyle yorumlara da bir bakalım. Geç kaldın diyor. Tamam. Bunun üzerinde Golden 23 Rising Sun 6 buff var. Onu eklememişlerdir. Kendisi rengi de bu metada daha avantajlı. Evet yaz dediğim gibi yani şey olarak bunlar oynar. Yani en azından hiç karma günü oynamasa bile renk günlerinde oynar bu kartlar arkadaşlar. Yani çünkü buff olarak da çok iyiler. Fena değil yani onu söyleyeyim. Bunun şutunda blok order var mı? Yok. Zoid şutunda yok. Yani şey olan şutlarda yok arkadaşlar. Zoid şutlarında sadece Misaki'de anti blok order var. Evet şöyle baktığımızda şut statı yani biraz şey görünüyor arkadaşlar ama burada evet %10 da hesaba katılmış aslında. O haliyle arkadaşlar Tsubasa ve Natureza'dan biraz düşük görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok şöyle diyeyim yıl dönümü kalecilerinin de altında kalıyor biraz performansı. Defansif statlar da biraz düşük kalıyor arkadaşlar. Yani çok fazla iyi görünmedi gözüme. Bakın burada da gördüğünüz gibi rework alan oyuncularla birlikte SS kartlara baktığımızda hiçbir alanda önde görünmüyor arkadaşlar. Yakın olduğu yerler var ama şeyde kalıyor. Yani ben bu karta 10 üzerinden 7,5 olabilir arkadaşlar. 7,5 yani. Evet, Schneider'da geçtik. Hyuga'ya geldik arkadaşlar. Hyuga'da yeşil renk geliyor. Yeşil renk günü zaten bir forvet eksiği vardı Japonlarda. Bu açıdan iyi oldu. 32+2 team skill ile geliyor. Buff on inside win, remove the buff Hyuga. Yani kendine Müslüman arkadaşlar. Matchup'ı bildiği zaman düşürücü etkileri kaldırıp %8 stat artışı alacakmış. Neo Tiger Shoot, Zoid şey var 575 momentum. X Dribble var 565 momentum. Tekli ver kaçı var arkadaşlar. Eğer yoksa bunu kesinlikle alıp saklayın yedek olarak. Daha yüksek momentumlu verkaçlar var ama yani yeri gelir yedek tekli verkaçına ihtiyacınız olur. Şu an tekli momentumu en yüksek olan verkaç bu arkadaşlar. Evet Tiger Tackle var. Bir intercept eklenecek. Pas eklenecek üstüne. 10 bond arkadaşlar. 10 da %10 da link bağlantısı alıyor. Penaltı araya şutur maalesef %80. Çalımda 3 kat ileri gidiyor. Bir skill kilitliyor. Tenacity'si var. Rising Sun'lara karşı %5 alıyor ve 6 buff veriyor arkadaşlar. Statlara baktığımızda statlarda bir tık yani diğerlerine göre iyi gibi ama dengeli de almış. Şutun pasiflerinde Rising Sun'lara karşı %2 alıyor arkadaşlar. Ve iki şu oyuncuyu fırlatıyormuş. Topun değdiği iki oyuncuyu arkadaşlar. Şöyle yorumlara bakalım. Evet Macit hocam hoş geldin. Sorun değil Macit hocam. Banttan hızlı sarıp yetişebilirsin yani. Evet Bianco Nero da vardı değil mi? Evet doğru Yiğit haklısın. Onu unutmuşum. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar şutu evet 2109 fena değil arkadaşlar. Yani diğerlerinden daha iyi. Bir de Anniversary SS kalecilerine rahat atabilecek bir düzey gibi görünüyor. Yani şöyle zaten forvetlerin buffları kalecilerden biraz daha iyi olduğu için arkadaşlar yüksek oluyor. Yani atabileceğini düşünüyorum. Defansif skill'leri de fena değil arkadaşlar. Yani bu kart sanki diğerlerine göre biraz daha iyi olmuş. Onu söyleyeyim. Şöyle performansına da baktığımızda arkadaşlar görün bakın blok ve intercept sadece. Ama tabii SS'den gerisinde kalıyor. Bu da normal arkadaşlar. Yani 10 üzerinden bir puan ver deseniz 10 üzerinden 8 olabilir arkadaşlar bu oyuncu. Biraz daha iyi gibi sanki. Evet soru maçı yerine Hyuga aynen olabilir Yiğit. Doğru. Evet Genzo'ya geldik arkadaşlar. Evet bu Zoid kartlarının sürprizi olduğunu söyleyebilirim bu kart arkadaşlar. Metanın yönünü değiştirebilecek bir oyuncuya geldik arkadaşlar. Özellikle eğer şey yapanlar varsa buraya daha bir dikkatlerini verirlerse daha iyi olur. Çünkü ben şu an en can alıcı oyuncudan bahsedeceğim arkadaşlar. 32'ye 2 team skill ile geliyor arkadaşlar. Right area killer var. Yani sağından şut çekildiğinde %10 stat artışı alacak arkadaşlar. Jumping SGKK double punch var arkadaşlar. Double punch 575 momentum, Fist of Glory 542, X keçi var, punch'ı var 570 momentumlu, bir de X keçi var 570 momentumlu arkadaşlar. Bu da 12 düşürücüyle geliyor. O %10 bağlantı var arkadaşlar. Pas attığı oyuncuya %10 stat artışı veriyor. Bir skillini kitletmiyor. Ceza sahasından çekilen şutlarda stamina az harcıyor. Momentumu yükseliyor arkadaşlar kurtarışının. Ve başarılı kurtarışta %40 full power'ını dolduruyor. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Ve 5 Rising Sun'lara karşı %5 stat artışı alıyor. Ve Golden 23 Rising Sun oyunculara 6 veriyor arkadaşlar. Gayet güzel olduğunu söylemeliyim. Evet soruma evet. Bu lavuk metayı patlattı diyor. Super Dream Collection Genzo olayı diyor. Versiyon 2 evet. Buna EU'da gol atan sadece Inspire'li Brian Kluivert olur diyor. Eksi oto stamina az harcıyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda
Punch'ında arkadaşlar Rising Sun'lara karşı bir de %3 alıyormuş arkadaşlar. Alt tarafta şey olan X Punch'ında arkadaşlar Asyalılara %3 alıyor. Catch'te de arkadaşlar low flying şutlara karşı %2 artış alacakmış. Statları arkadaşlar gayet iyi. Yani anniversary kartlarının da üstünde görünüyor arkadaşlar. Onu söylemeliyim. Şöyle şimdi buraya geldiğimizde zaten şokla karşılaşacağız arkadaşlar. Catch'ine bakın. Ana skill punch olmasına rağmen catch skill arkadaşlar 2.293.000 oluyor arkadaşlar. Yani burada right area killer çalışmış arkadaşlar ama çalışmasa bile gayet iyi düzeyde olduğunu söyleyebilirim Genzo'nun. Yani bu Genzo arkadaşlar şu an muhtemelen oyunun en güçlü kalecisi olacak gibi görünüyor şu an için. Yani Asya metasındaki arkadaşlara güzel bir müjde olabilir bu durum. Gördüğünüz gibi şey olarak bakın burada da zaten catch tarafında arkadaşlar bakın SS Genzo'ya ne kadar fark atıyor. Yani gayet iyi şey olarak güçlü bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani kaleciler arasındaki makas farkı maalesef Genzo ile açılıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Diğer meta kalecilerine göre. Bilmiyorum bu nasıl olacak yani. Oyuncuların ömrünü 6'ya düşürmüşlerdi artık 3'e düştü. Bu iş sıkıntı demiş. Evet. Pierre Levin deler gibi bunu diyor. Evet geleceğiz. İşte dediğim gibi her şey oyuncunun antisi muhakkak vardır. Ama dediğim gibi o oyuncuları bulabilmekte marifet biraz. Dediğim gibi eski hesaplar biraz bu noktada avantajlı olacak gibi görünüyor. Evet bu oyuncuya puan ver derseniz arkadaşlar şu an için 10 üzerinden 9.5 ya da 10 olabilir arkadaşlar. Gayet iyi şu an için yani. Çünkü oyundaki en iyi kaleci olacak arkadaşlar muhtemelen geldiğinde. Evet, Zoid sonuncuları burada sona erdi arkadaşlar. Dediğim gibi transfer ayın birinde geliyor. İlk 4 tanesi şeyde. Eğer Genzo için bekleyecekseniz arkadaşlar ki Asya metası olanlara tavsiyem Genzo için bekleyin arkadaşlar. Yani Genzo'yu almaya çalışın. Öncelikle hedefiniz olsun yani. Ama tabi süre olacak. Mecburen öncekine de atmak durumunda hissederseniz karar size kalmış. Yani burada Genzo bence Asya metasının birincil hedefi olmalı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet 15'inde de Genzo geliyor arkadaşlar. Bu special skill'lere de rework geldi arkadaşlar. Rework'lere baktığımızda Compact Control Fire Shot. Schneider'ın volesi 565 momentum oldu. Pierre'in tekli şutu 560 momentum oldu. Hyuga'nın ayağa kayması 570 momentum oldu. Üçlü verkaç arkadaşlar. Schneider ne demişlerdi? Schneider Pierre ve Diaz'dı galiba arkadaşlar. 570 momentum oldu. Bu da Rising Sun olarak belki mümkün olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz metaları farklı olduğu için şey olan Miracle Dribble 560 oldu. Intercept'i 560 oldu. SGG Kakeç eksi arkadaşlar 570 momentum oldu. Gayet iyi. Silent Intercept arkadaşlar bir overhead interception'e erişti. 560 momentum oldu. Fonseca'nın ayağa kayması 560 oldu. Blow 560 oldu. Schneider'ın volesi 560, Rövaşatası 565 oldu. Tsubasa'nın intercept'i de 560 oldu arkadaşlar. Evet sıra geldi reworklere arkadaşlar. Öncelikle rework listesinin tamamını şöyle bir göstereyim istedim başlamadan önce. Liste bu şekildeydi arkadaşlar. Daha çok limitli kartlar onu söylemeliyim. Özellikle kış ve yaz aylarında gelen oyuncular arkadaşlar onu söyleyeyim. Gerçekten şöyle yeni hesapların çoğunda bu kartların %80'i yoktur arkadaşlar onu söyleyeyim. Sadece havuzda olan yani bir 5-6 oyuncu var. Onun dışındakiler maalesef şey olmuyor. Evet. Sende hangileri var? Ben de şöyle diyeyim. Burada arkadaşlar şu 45. yıl dönümü olanların hepsi var. Hatta bu sayfanın hepsi var arkadaşlar. Bir Senaldo yok bende burada. Bu sayfada. Burada da baştaki Schneider var arkadaşlar. Onun dışında şu Dream Collection Napolyon var arkadaşlar. Onun dışındaki kartların hiçbiri yok burada bende. Çünkü bu benim oyunu bıraktığım dönemde yani ara verdiğim dönemde gelen kartlar arkadaşlar. Yani birçoğunu atmadım yani açıkçası. Evet burada da şu Dream Collection Pierre var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu sol alttaki Diaz var arkadaşlar. O şey ben almıştım zamanında. Limitli yaz transferinde atmıştım. Bir de şu sağdan 3. sıradaki şey var. 10 montlu olanlar arkadaşlar. Onlar bana denk geldi var yani. Hani şey olarak şansıma. Bu şekilde. Burada da DC işte, Diaz ve Pascal var arkadaşlar. Aynı şekilde şu şuradaki sol üstteki oyuncu hariç hepsi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim.
Ama özellikle limitli olanların birçoğu yok arkadaşlar. Onu belirteyim. Evet, Alberto'ya geldiğimizde arkadaşlar, Alberto'da sadece stat artışı var arkadaşlar. Stat artışa baktığımızda 1K civarında ortalama bir artış görünüyor sadece. Hani bunu görmeniz açısından ne fark var diye. Hiddenlerde bir değişiklik yok arkadaşlar. Onun için buraya hiç değinmiyorum. Statlarda bu şekilde olduğu gördüğünüz gibi pası fena duruma, daha da iyi duruma gelmiş. Ve şey olarak intercept'i çok üst düzey olmuş arkadaşlar. Tackle'da şu an gayet iyi, bence şu an iş yapar bu metada halen şey. Evet, şey olarak baktığımızda da arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon 900 bin tackle, 2 milyon 87 bin intercept, 1 milyon 980 bin gayet iyi. Yani ortalamanın gayet üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şu an halen Latin metasında oynayabilir arkadaşlar bu oyuncu. 10 üzerinden 8.5. Onu söyleyeyim. Eski skill'lere moment atışı bazen sinirci oluyor. Dandik skill diye eskiden sökmeden patlatıyor. Sonra moment atıyor. Bir bakıyorsun elinde bir ya da iki tane var. Evet Macit hocam, ben şöyle diyeyim, hani senin kadar skill koleksiyonum yoktur yedeğimde ama genelde arkadaşlar bir skill varsa, yani momentum düşük de olsa onları çıkartıp bir tane saklamaya çalışıyorum. En azından minimum bir tane yapmaya gayret ediyorum. Hani olur ki gelirse elimde hazır olsun diye yapıyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, 10 üzerinden 8.5 arkadaşlar Alberto. Gördüğünüz gibi diğer bütün alanlarda hem şeylerinden aynı oyuncu emsallerinden daha iyi arkadaşlar. Wing Intercept 2 tane çıktı elimde. Yani şey de olabilir Macit hocam. Wing Intercept nerede vardı? Wing Intercept şeyde, mağazada, shopta sanki bir bu madalyayla alınan oyunculardan birinin üzerinde var mıydı o? Dribble miydi? Intercept miydi? Hatırlayamadım. Yok, o şey diyorsun, Cannon Volley X diyorsun. Ona rework gelmedi Efe. O daha sonra, yani ona ileride belki gelebilir X şey olarak bir güncelleme. Evet, Senaldo'ya geldiğimizde arkadaşlar, Senaldo'da da şöyle bakın arkadaşlar, 1K civarında ortalama bir artış var statlarında. Fena değil yani, çünkü biraz geri kalmıştı açıkçası. Hiddenlerde bir değişikliği yok. Gayet başarılı hiddenleri vardı zaten bu oyuncunun. Güzel de bir oyuncu. Baktığımızda arkadaşlar 44, 46, 45K gayet iyi. Şu an için tam metada sağlam defans oyuncusu haline gelmiş yani. Zaten fena değildi. Bir tık bir bully yiyordu, artık kolay kolay da bully yiyecek gibi görünmüyor arkadaşlar. Gayet güzel. Sağlam bir kart olmuş. Evet, şöyle baktığımızda bakın 2 milyonun üzerinde zaten bloğuyla arkadaşlar intercept'i. Tackle sadece 1 milyon 981 bin. Yani güzel, sağlam bir kart olduğunu söyleyebilirim. Zaten açık arada ileride. Bu belki bu oyuncu tekrardan shop'a eklenebilir arkadaşlar. Ben eklenirse belki alabilirim bu oyuncuyu. Bilemiyorum. Bakacağım. 2 tane alma hakkım var. Daha almadım. Hep defans gelince almaktan vazgeçiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımızda açık ara zaten diğer şeylerinden, emsallerinden iyi durumda arkadaşlar. Evet, bu oyuncuya bir puan ver derseniz arkadaşlar 10 üzerinden 9 veriyorum. Gayet iyi. Evet, Santana'ya baktığımızda arkadaşlar, Santana'da çok fazla bir fark yok. 1K'nın altında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha çok yüzler basamağında bir değişiklik var görünüyor. Evet biliyorum ama ona ileride rework gelir belki. Efe, farkı onu şey yapıyorum, saklıyorum ben o skill'i. Evet, defans çok olduğu için alası gelmiyor dediğin gibi. Evet, şöyle hiddenlerinde değişiklik yok. Santana zaten biraz şeyden, buff'tan dolayı tercih edilmiyordu. Bir de şutuna hala şey gelmedi arkadaşlar. Şu yıldızlı şutuna bir blok order getirseler çok iyi olacak. Hala eksik. Evet, şuraya baktığımızda 49K, ya gayet iyi arkadaşlar. Zaten şey olarak pas tarafı ve şey tarafı çok muazzam arkadaşlar. Dediğim gibi halen meta olduğunu söyleyebiliriz ama dribble tarafı biraz düşük kalıyor. Speed tarafından biraz idare ediyor. Defans statları maalesef hala düşük. Yani gördüğünüz gibi bakın, şu yeni gelen Zoid oyuncularının gerisinde yani defansif statları. Onu paylaştığım gibi. Bakın burada 1 milyon 700 bin, 1 milyon 600 bin gerçekten komik rakamlar arkadaşlar ama tabii şut tarafına baktığımızda gayet iyi arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Yani bu oyuncu ofans olduğu için hani bir nebze defansif yönünün zayıf olmasını kabul edebiliyorum ama defansif yönü de iyi olsa tabii ki daha da mükemmel bir kart olabilirdi. Yani bu kartta 10 üzerine 8.5 falan alır arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ofansı zaten 9.5 falan alır da defansından kırdım arkadaşlar biraz, onu söyleyeyim. Evet, burada da bakın zaten açık ara üstte görünüyor arkadaşlar. Yeni rework alan oyuncu olmadığı için zaten yakınından geçen bile yok.
Evet, Natureze'ye baktığımızda evet arkadaşlar bu oyuncuda ciddi bir artış var. Zaten HA2 almamıştı bu kart. Geldiğinde 45. yıl dönümüne özel. Bunda bu oyunculara tekrar transfer gelebilir arkadaşlar. Hani eğer almayı düşünenler varsa belki dediğim gibi bu kartların hepsi bondlu kartlardı zaten. Kimisinde debuff var, kimisinde buff var arkadaşlar. Bu şekilde şey oluyor. Şöyle baktığımızda ciddi bir artış görünüyor arkadaşlar. Yani bariz bir derecede. Hidden olarak baktığımızda hiddenlerinde bir değişiklik yok. Zaten 8'e 4 düşürücü var arkadaşlar ve aynı zamanda 5 buff var, gayet iyi. Yani bakın burada hiddenlerinde zaten %10 da link bağı alıyor arkadaşlar. Rising Sun'lara karşı da 5 alıyor. Şu an meta zaten Rising Sun olduğu için NATO gayet iyi duruma geliyor. Bakın burada da 44k şut, 42k power, yani bunun üzerine %15 alacak arkadaşlar. Yani fena olmadığını söyleyebilirim. Bir de defansif olarak da %10 alacak ekstradan Insight Master olduğu için. Bir tık staminası düşük. Şöyle baktığımızda performansına bakın arkadaşlar, şutu Zoid şutla birlikte 2.129.000'e geliyor. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anki şey olarak daha dengeli, şut statları olarak daha sağlam gibi görünüyor arkadaşlar. Şey olarak güzel bir kart gelmiş. En azından mavi günü gol atacak bir oyuncu daha gelmiş oldu. Çünkü hep Diaz şey üzerinden yürüyordu Latin metası arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Durumda bu şekilde. Defansif statları da gayet iyi arkadaşlar. 1 milyon yani 2 milyona dayanıyor. Yani hem ofansı hem defansı güçlü olan bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda da arkadaşlar bakın SS'te tackle ve intercept yönünden SS'ten daha iyi. Zaten yıl dönümü kartlarında bu durum çok sık görülüyordu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bakın şut statları da SS'e gayet yakın. Yani bana sorarsanız oynatmaya en mantıklı oyuncu bu gibi görünüyor. Karışık günde bile oynatmak isterseniz çok elverişli bir kart arkadaşlar. Onu söylemeliyim. AS belli oldu Ömer abi. Geleceğim ismini söyleyeyim sadece. Detayları var sıralamada. Neydi? Marcialo geldi abi. Latin ve kulübe buff veriyor. Evet, şöyle baktığımda pas ve one two var. Zoids Natureza biraz şey görünüyor ama şöyle baktığında arkadaşlar bu oyuncuyu özellikle ceza sahası içerisinde havadan da yerden de şut verseniz, şut çektirseniz bu adam atacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ben beğendim bu kartı. Güzel bir rework olmuş. 10 üzerinden 9 diyorum. Yani fena değil. Evet, Hyuga'ya baktığımızda Hyuga'da da ciddi bir artış var. HA2 aldığı için arkadaşlar. Bu da normal zaten. HA2 alan kartlarda ciddi bir makas açılması oluyor. Şöyle baktığımızda hiddenlerinde bir değişiklik göremiyoruz arkadaşlar. Zaten 9'a 3 var arkadaşlar. 9 bond 3 debuff var arkadaşlar. Stamina Killer Rising Sun oyunculara karşı 5 alıyor arkadaşlar. Ekstradan %5'i var yani. Tenacity'si var. Real Tenacity var arkadaşlar. Bir skinini kitletmiyor. Asyalılara 5 buff veriyor. Yani gayet iyi. En azından metaya 5 buff veren bir oyuncu istiyorsanız güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Şut statı da gayet iyi arkadaşlar. 45K'ya 42K, yani %5 de alacak bunun üzerine. Güzel olduğunu söyleyebilirim ben. Yani bu kart da fena değil arkadaşlar. Defansif statları da daha iyi. Anniversary kartlarına göre daha güzel görünüyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın 2.111.000 Zoid şutuyla birlikte arkadaşlar. Yani 565 momentumlu şutta da 2.080.070'i falan görür herhalde. Volesi de fena değil arkadaşlar ama yerden şuta daha şey gibi, momentum yüksek olduğu için. Burada bakın takılı bir tık daha iyi görünüyor. Yani defansif olarak NATO kadar iyi değil arkadaşlar. Ama ofansif olarak fena değil. Yani şey olarak NATO sanki bunların içerisinde biraz daha iyi gibi olmuş arkadaşlar. Onu söylemeliyim. Evet, bu karta da şöyle diyeyim, karşılaştırma yaptığımızda sadece tackle tarafında üstün görünüyor arkadaşlar. Ama bakın SS'li olan arasındaki farka bakın arkadaşlar. Ya çok ufak bir fark var. Yani 1K civarı bir fark var. Yani fazladan bir buff'la birlikte bu oyuncuyu da oynatabilirsiniz ama dediğim gibi burada bakın SS olanın dribble'ı biraz daha yüksek görünüyor stat olarak. Yani ofansif eşleşmede özellikle bu Hyuga çok iş yapacak gibi görünmüyor. Fena değil ama. Yani ben beğendim. En azından metaya buff veren bir Hyuga'da arıyorsanız, yani 4 yerine 5 buff veren. Ama burada muhtemelen SS kullanılmaya devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani şey olarak çok yakın ama performans olarak onu söyleyeyim. Yani gol, en azından şut açısından 10 üzerinden 8 verebilirim arkadaşlar bu oyuncuya. Evet, Tsubasa'ya geldik arkadaşlar. Emestuve'ye burada da ciddi bir artış var arkadaşlar. Gene HA2 aldığı için
Sadece stat artışı olarak alıyor arkadaşlar şeyleri. HA2'deki şeyler aynı. 9'a 6 kalkan var arkadaşlar üzerinde. 570 momentumlu bir şut var. Easy win var. Asya bağlantısı %10 alıyor arkadaşlar. Bakın bir de %5 de Rising Sun'lara karşı alıyor. %15 Asyalılara da 5 buff veriyor. Özellikle metayı bufflayan bir Tsubasa istiyorsanız işte güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bir skinle kitletmemesi gayet iyi. Özellikle zaten Takeshi'yi de oynattığınızda muhtemelen Takeshi'de şey olacak arkadaşlar. Takeshi'de bir skillini daha engelletmeyecek. Yani iki skill kitletmeden şey yapabileceksiniz yani. Oynatabileceksiniz oyuncuyu. Ben gayet şöyle diyeyim, düzgün bir karta benziyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 44'e 42 şut, yani %15 alacak arkadaşlar bunun üzerine, gayet iyi. Defansif statları da aynı %15 aldığını düşündüğümüzde anniversary kartlarından daha iyi defans yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada da şutuna baktığımızda 2 milyon 120 bine çıkıyor. Yani 100 bin, 2 milyon 100'ü gören o şeyler gayet iyi arkadaşlar. Hem de bakın voley ve röveşatada da aşağı yukarı yakın performans veriyor. Ben beğendiğimi söylemeliyim. Defansif skill'lere baktığımızda 1 milyon 900 bine yetişmiyor ama çok yakın arkadaşlar. Yani bu kart şu an metada bence oynatılabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani hiç şey yapmasanız bile kırmızı günü rahat oynayacak bir kart. Onu söyleyeyim. Evet, bu karta puan verin derseniz de 10 üzerinden 8.5 arkadaşlar. Şöyle baktığımızda zaten SS olanlara bakın şey olarak arkadaşlar 2 milyon 117 bin yeşil olanı, 2 milyon 120 bin olan bu kırmızı olanı, yani yeşil SS'den daha iyi vurduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar şutu. Yani onu söyleyeyim. Sadece ofansif eşleşmede dribble'ı biraz daha iyi yeşil olanın. Mavi olanda matchup win bonus olduğu için çok sağlıklı karşılaştırma olmuyor. Yani onu söyleyeyim. Ben bu kartı beğendim. Bu kart da oynayabilir arkadaşlar. Asya'nın şu an hani eksikleri varsa dediğim gibi tercihe bağlı olarak. Evet, Misaki'ye baktığımızda arkadaşlar gene MS2V'ye hiddenlerinde değişiklik yok. Statlarda ciddi bir artış var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın DM oyuncuyu yardıma çağırıyor %80. Bu gayet güzel. Üzerinde bir şey var. İkili şut var. 570 momentumda ama blok ordura sahip değil. Ama özellikle şu Zoids'teki şutu alıp buna koyabilirseniz daha da etkili olabilir arkadaşlar. 9 bonda 3 debuff arkadaşlar. Rising Sun'lara karşı %5 alıyor. Tsubasa takımda ise %10 da stat artışı alıyor. %15 arkadaşlar. Matchup win bonus, yani bir matchup'ı bindiğinde de %10 da orada alıyor arkadaşlar. Gayet iyi. Bir de matchup'a geçtiği zaman Tsubasa ve Hyuga'ya inspire veriyor. Yani hiddenleri gerçekten takıma katkı olarak iyi. Ve yerden şutlarda arkadaşlar momentum %5 de momentum alıyor. Gayet güzel olduğunu söylemeliyim. Asyalılara da 5 buff veriyor. Yani bu kart şu an bence en oynatılası Misaki gibi görünüyor arkadaşlar. Yani daha iyisi gelene kadar ben bunu oynatılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sağlam bir kart olmuş. Özellikle şöyle arkadaşlar şut statlarına düşük gibi görünüyor ama arkadaşlar %5 momentum alacak. Bir de %15 de ekstra alıyor arkadaşlar. Yani bu da Misaki'yi belli bir düzeye getirecek. Defansif olarak da ofansif olarak da arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın intercept'i 1922 gayet iyi. Takılı 1861 bir tık geride kalıyor ama gene iyi arkadaşlar bana sorarsanız. 2 milyon 147 bin yerden şut arkadaşlar, gayet muazzam bir duruma geliyor. O Zoid şutu yani olduğunda, yani bu oyuncu şu an yani gol atamayacağı kaleci yok arkadaşlar. Belki Genzo, bilmiyorum, ona da renk üstünlüğü atabilir yani. Evet, bugün Stygian'ın pasını kesti. Kesebilir. İyi çünkü yani. Hani şey olarak ben güzel, sağlam bir kart olduğunu şey yapalım. Yani evet, %5 Insight Master mı dedin? Bir dakika. Yani %5 şu şey mi diyorsun? Inspire mı diyorsun? Insight Master dediğim Morizaki'deki Insight Master mı? Yiğit. Çünkü üstünde yok yani Insight Master. Yani şey olarak Morizaki'den anladım. Tamam. Yani belli bir düzeye geliyor. Ben şey değil, bu kart fena değil arkadaşlar. Dediğim gibi low ball'da very good arkadaşlar. O da şey olan volesini vurduğunuzda 2 milyon 98 bin gayet bir şey. Ama yerden şut daha etkili görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, bu karta da bir puan ver derseniz arkadaşlar 10 üzerinden 8.5-9 falan olabilir. Evet, şöyle baktığımızda da arkadaşlar bakın şut tarafında en iyi şut vuran Misaki. Yani dediğim gibi golcü bir Misaki arıyorsanız arkadaşlar gayet iyi olduğunu söylemeliyim. Diğer taraflarda da bakın şey olarak yakın arkadaşlar. Yani SS'lere şey olarak tamam, SS'ler düzeyinde değil ofansif skill'ler ama
en azından denk getirip de şut vurabilirseniz arkadaşlar çok yani gol atma şeyi olasılığı çok yüksek. Onu söyleyeyim. Evet, Genzo'ya geldik arkadaşlar. Bu da statlarında gene ciddi bir artış var herhalde. Evet, biraz Schneider bir tık şey kalmış yani, aynen. Evet, şöyle baktığımızda arkadaşlar long fit pasifi var. Pasifi zaten, pasiflerinde bir değişiklik yok arkadaşlar. 9'a 6 var. 9 bond 6 kalkan. Give Everything %10 alıyor. Rising Sun'lara karşı %5 alıyor. Bir skill'ini kitletmiyor. 5 buff veriyor. Ceza sahasında çekilen şutlarda momentum artışı alıyor. Üstünde de %30 az stamina harcıyor arkadaşlar. 570 momentumlu bir şey var arkadaşlar. Bu da non-Japonlara karşı stat artışı alıyor o keçi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 45k fena görünmüyor keçi ama power teknik biraz düşük kalmış arkadaşlar. Bu Genzo Napolyon'dan 7 geçen denedik diyor. Yani evet, Napolyon'dan yiyebilir. Ona da geleceğiz, Napolyon'a. Evet, şöyle baktığımızda arkadaşlar 2 milyon 53 bin fena değil. Yani belli bir düzeye yetişmiş arkadaşlar ama tabii çok aşırı üst düzey değil. Onu söyleyeyim. Yani burada biraz power teknik de iyi olsa daha da iyi hale gelebilirdi ama bu sefer Zoids olan Genzo geri planda kalırdı yani. Yani Efe, vakit kalırsa gireriz ama bugün biraz çok şey olacak gibi. Belki bir yayın daha açarız. O tarz karşılaştırmaları belki diğer yayında da yaparız yani. Evet, şöyle karşılaştırmaya baktığımızda arkadaşlar Catch tarafında zaten Zoids Genzo daha iyi görünüyor arkadaşlar. SS olan da Punch'ta iyi görünüyor ama şey olarak baktığımızda yani yeşil olan da arkadaşlar Zoids olmayanlar için yeşil gününde daha fena değil gibi görünüyor. Yani şey olarak iki tarafta da hem Punch hem Catch yapabilecek düzeye gelmiş. Fena değil. 10 üzerinden 7 7,5 falan alabilir arkadaşlar bu oyuncu. Evet, Schneider'a geldiğimizde arkadaşlar Schneider'da da ciddi bir stat artışı var. Hitlerinde değişiklik yok. Zero distance shooter var arkadaşlar. O da matchup'ı bildiğinde ceza sahasına giriyorsa eğer arkadaşlar kaleye yapışıyor. %10 statları artıyor. 10 buff var arkadaşlar. Üzerinde %50 stamina killer, gayet güzel. Bir skill kilitliyor. Avrupa bağlantısı var. %10. Rising Sun'lara karşı %5 alıyor. %15 toplamda ekstra güçlendirme alıyor arkadaşlar. Matchup bildiğinde %5 forvetlere inspire veriyormuş arkadaşlar. Kendini %10 düşürücülere karşı koruyor. Avrupalılara 5 buff veriyor. Arkadaşlar bu da fena değil bu kartta. Yani güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet, şöyle baktığımda 42'ye 40k arkadaşlar, yani bu %15'i aldığında yine belli bir düzeye erişiyor. Özellikle Zero Distance Shooter'da daha da şey oluyor, güçleniyor arkadaşlar. Ki bakın gördüğünüzde Zoid şutla birlikte 2 milyon 100 bini buluyor. Ama tabi diğer şut çekenlere göre bir tık geride kalıyor yine Schneider. Takıl olarak 1 milyon 900 bine yetişiyor arkadaşlar. Intercept de 1 milyon 900 bine yakın. Yani defans da yapabilecek düzeyde bir oyuncu olarak görünüyor arkadaşlar. Şutu da fena değil. Yani dediğim gibi çoklu renk gün olmasa bile şey olarak yeşil günü belki buff veren oyuncu oynatmak isterseniz arkadaşlar şey olur. %50 stamina killer çünkü. Gayet işlevsel, taktiksel olarak kullanılabilir. Diğeri biliyorsunuz %30 da arkadaşlar SS olanı. Şöyle baktığımızda SS olan arkadaşlar şut voleyde iyi görünüyor. Pas ver kaçta iyi görünüyor. Ama dribble'da arkadaşlar ve tackle'da, intercept'te diğer Schneider iyi. Ama burada tercih size kalmış. Bu oyuncuya bir puan ver derseniz arkadaşlar 10 üzerinden 8 verebilirim. Yani penaltı ile şutörü Zero Distance Shooter'la kapatıyorlar arkadaşlar. Evet, Salinas'a geldik arkadaşlar. Salinas'ta şöyle baktığımızda evet, binler basamağında ya 1K civarında bir şey var. 2K'da Catch'te var arkadaşlar. Catch tarafını biraz yükseltmişler. 2K yapmışlar. Hidden'lerde değişiklik bir tane var arkadaşlar. O da şu Will to Win Evan'ı eklemişler arkadaşlar. Normalde bu oyuncu geriye düştüğünde stat artışı sağlıyordu Latinlere. Bir de üstüne arkadaşlar şimdi şey eklemişler. %5 gollü beraberlikte %5 stat artışı sağlayacakmış. Yani onu eklediler ekstradan. Baktığımızda 43K, 42 ve Powerpack tekniğe baktığımızda 62-63K görünüyor. Arkadaşlar şöyle baktığımızda da Punch Catch tarafı biraz daha iyi duruma gelmiş Punch'tan arkadaşlar. Fena değil. Yani bir tık daha iyileşmiş gibi ama tabii çok diğer kalecilere göre çok iyi diyemeyeceğim. Hani onu söyleyeyim. Şöyle baktığımızda da diğerlerine baskın görünüyor ama arkadaşlar yani bana sorarsanız herhalde en kötü SS kaleci şey olabilir. Bu Salinas olabilir yani. Diğerlerinden sanki bir tık geride gibi arkadaşlar. Ya da yakın ama işte ne bileyim çok tercih de edilmiyor arkadaşlar. Kırmızı gün sadece Latinlerin karesinde görüyorum.
Evet, Espadas'a geldik arkadaşlar. Espadas'ta da 1K civarı bir artış var. Bazı yerlerde 2K olmuş. Evet, teknikte 3K falan arttırmışlar arkadaşlar. Sanırsam catch tarafına biraz güçlendirme sağlamışlar. Hiddenlerinde bir değişiklik yok arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evet 47K punch var, 38K catch var ama power teknikle desteklenmiş arkadaşlar. Speed tarafı da 48K olmuş. Gayet iyi bir düzeye geldiğini söylemeliyim. Evet, 2 milyon 140 bin punch olmuş arkadaşlar. Gayet iyi. Yani şöyle üst düzey şut çekenlere karşı kafa tutabilecek bir düzeye yaklaştığını söyleyebilirim. Yani güzel bir rework olduğunu düşünüyorum. Şu an için bence Latin karesini korumaya en elverişli kartın bu kart olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Puan ver derseniz 10 üzerinden 9 diyorum arkadaşlar bu kaleci için. Evet, gördüğünüz gibi diğer tarafta da üstünlük var rahat bir şekilde. Espadas artık armut toplamayacak. Yani çok da öyle değil zaten. Yiyor genelde ama yani kurtardı da çok oluyor. Evet, Rework Galvan'a bakıyoruz arkadaşlar. Çok ciddi bir stat artışı var arkadaşlar. Bu kart çünkü epeydir Rework almamış. Şöyle baktığımızda hiddenlerin arkadaşlar bu S bağlantısı var. %10 yeşil gün oynatmaya biraz elverişli bir kart gibi. Tackle tarafı %20 stat artışı alıyormuş. Momentum arkadaşlar. Stat diyorum, momentum artışı. %100 otoblok, auto intercept matchup kaybettiğinde %10 momentum düşürüyor. %5 kaleciye güç veriyor ki matchup kaybettiğinde %80 bayıldı mı hızlı ayılıyor. Skill type oyunculara karşı 5 veriyor. Yani bu oyuncuyu ancak yeşil günü oynatabilirsiniz arkadaşlar. Statlarına baktığımızda da maalesef çok yeterli değil arkadaşlar. Güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. Bakın burada da zaten statlardan görülüyor. Yani bunu puanlama bile yapmayacağım arkadaşlar. Gerçekten kötü. Zaten şeye de giremiyor. Gördüğünüz gibi listede yok arkadaşlar. Yani kötü bir rework olmuş. Evet, ikinci rework'e geldiğimizde Galvan. Evet, Galvan'da da burada da ciddi bir artış var arkadaşlar. Hiddenlerinde de değişiklik var. Şöyle baktığımızda evet bir Latin Amerikalıyı yardıma çağırıyormuş. 9 buff oluyor. 9'a 5 kalkan yapmışlar arkadaşlar. Yağmur, çamura karşı etkili arkadaşlar. %10 penaltı vitalelerde güç alıyor. %30 stamina killer. %100 otoblok, auto intercept. Stand firm var. Ve Latin Kuzey Amerikalılara 5 buff veriyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda statlarına tackle tarafı fena değil ama intercept düşük kalmış arkadaşlar. Yani şu hiddenlerde de çok fazla destekleyici bir şey göremedim arkadaşlar. Yani bu kart da çok iyi olmamış gibi görünüyor. Şöyle baktığımızda da evet bu da kötü. Yani buna da puanlandırma yapmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok iyi değil. Yani kötü bir rework olmuş DC kart için. Evet, listede de zaten yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, diğer Galvan'a geldik arkadaşlar. Burada da çok ciddi bir stat artışı ve hidden alma var arkadaşlar. HA2 almış. Evet, full power'da %20 stat artışı oluyor. Yani bu da biraz sıkıntılı bir durum arkadaşlar. %20 alması. Yani statları de ona göre düşürüyorlar. Yani sadece full power'da oynayacak bir defans oyuncusu çok mantıklı değil. Follow var arkadaşlar %30. Insight Master var. Easy Win var. Stamina Killer %30. Rakibin gücünü 2 düşürüyormuş. Diaz'a 7 stat veriyor. Verkaç'ta %80 statları artıyormuş arkadaşlar. Baktığımızda maalesef bu da çok iyi görünmüyor. Sadece biraz Verkaç'ta statları şeyi gelir. Şut statı biraz yüksek gibi arkadaşlar ama yani defansın şutu yüksek olsa ne oluyor? 2 milyona çıkıyormuş gene şutu arkadaşlar ama yani bana sorarsanız çok gereksiz. Defansif statlara baktığımızda maalesef iyi değil arkadaşlar. Yani bunu bir tık gene ortalamanın altında kalmış. Yani 10 üzerinden 6 falan vereyim arkadaşlar. Yani çok iyi görünmüyor. Evet, listede de yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Efe, yapacağım hepsini tek tek. Yani arkadaşlardan merak edenler vardır şey olarak. Evet. Ahmet de açacaktı, evet. Şey oldu. Yani akşam benim öğleden sonra haberim oldu. Sabahtan ben zaten şeyi oluşturmuştum. Şöyle baktığımızda arkadaşlar burada da stat artışı ciddi anlamda var bu Galvan'da. Baktığımızda burada da 8 bonta 5 kalkan var arkadaşlar. %100 otoblok, auto intercept. Easy win var. Insight master %20 %5 takıma kalkan sağlıyormuş. %3 momentum artışı sağlıyor arkadaşlar matchup'ı kazandığında. Karşı rakibin gücünü %25 düşürüyormuş. Bu da gayet iyi. 5 buff varmış arkadaşlar üzerinde. Şöyle baktığımızda statlar düşük ama karşı takımın oyuncusunun da %25'ini düşürecek arkadaşlar. Yani öyle gelecek. Stamina düşük kalıyor biraz.
Baktığımızda yine statlar düşük ama yani bunu oyuncuya göre değerlendirmek lazım arkadaşlar. Oyuncu da %25 düşürürse kafa kafaya mücadele edebilecek bir düzeye geldiğini söyleyebilirim yani. Bunu biraz oyun içinde görmek lazım bu kartı. Çok çünkü değişken bir kart arkadaşlar. Rakibi düşürdüğünden dolayı hesaplama tablomalarında biraz hata riski olabilir yani bunda. Ben gene bu karta 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. Fena değil. Şöyle baktığımızda da zaten listeye giriyor ama işte burada dediğim gibi arkadaşlar yanıltıcı olacağını söyleyeyim. Ondan dolayı yani çok koymak mantıklı değil gibi. Evet, diğer Galvan'a geldik arkadaşlar. Diğer Galvan'da da stat artışı ve hiddenlerinde değişiklik var. Rising Sun'lara karşı %20 alıyormuş. Yani şu anki meta Rising Sun olduğu için biraz işlevsel olabilir arkadaşlar. Ama kulüp metası aktif olduğunda bunlar dediğim gibi olacak. Evet, 6 Bond'a 6 debuff arkadaşlar. %100 otoblok, auto intercept. Bir de arkadaşlar o Arjantinli oyunculara %60 auto intercept kazandırıyormuş. %70 daha hızlı ayırıyormuş. Stand firm var. Latin Kuzey Amerikalılara 5 veriyormuş. Evet, enteresan, %60 intercept vermesi, auto intercept vermesi. Şöyle baktığımızda statlar düşük görünüyor arkadaşlar. Ekstra alıyor mu diye bakıyorum. Maalesef ekstra da almıyor. Yani şu haliyle bu oyuncu metaya giremez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1600-1700'lerde maalesef buna da puanlama yapmıyorum arkadaşlar. Sorun değil İsmail Hocam, hoş geldin. Evet, bu da arkadaşlar liste sıralamada iyi görünmüyor. Evet, Diaz'a geldik arkadaşlar. Güzel reworklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ciddi bir stat artışı var arkadaşlar Diaz'da. Şöyle hiddenlerde değişiklik görünmüyor. Baktığımızda %100 Insight Master arkadaşlar. Yani şu an oyundaki en yüksek ofans statlarına sahip arkadaşlar. Yani defans statlarına, pardon, yanlış söyledim. Üzerindeki bakın dribble'ı zaten 565 momentum rework alan bir skill. Bir matchup kazandığında bütün statlar %90 artıyormuş. Bu da gayet iyi. Yerden şu havadan şutlar hariç bütün şu yerden şutlarda arkadaşlar %35 momentum artışı oluyor. Bu da gayet iyi. Çalım attım 3 kat ileri gidiyor. %30 daha az enerji harcıyor. Latin Kuzey Amerikalılara 5 buff veriyor ve bir skinini kitletmiyor ve toprak araziye karşı dayanıklılığı var. Root Maker Dribble 1-2 eklenmiş arkadaşlar. Evet, bu arkadaşlar şöyle diyeyim, statlarına baktığımızda %100 Insight Master, yani 80k tackle ve intercept anlamına geliyor. Yani bu da zaten şu an için oyundaki en kuvvetli defansif stat olduğunu söyleyebiliriz. Yani speed power teknik biraz düşük kalıyor ama sonuçta bir matchup bildim arkadaşlar %90 arttığı için bunlar da artacak yani. Bir matchup kazandı mı bu oyuncu çok tehlikeli hale gelir. Bir bakın, yerden şutu 2.481.000 arkadaşlar. Yani bir matchup kazanıp da bu oyuncuyla şut çektiğinizde gol atamayacağı kaleci yok gibi görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, bakın dribble ve paslarına baktığımızda matchup bildiğindeki haller arkadaşlar. 2.193.000 hepsi üst düzey. Bakın tackle ve intercept'e baktığımızda 3.335.000, 3.258.000 gayet iyi. Arkadaşlar bu kart bana sorarsanız 10 üzerinden 9.5. Gayet iyi. Güzel bir kart olmuş. Şu an metada da sık kullanacağını düşünüyorum. Çünkü bu diğer Diaz'ların üzerinde arkadaşlar var. Arjantinleri bufflıyor sadece. Bu Latinleri buffladığı için tercih edilecektir diye düşünüyorum bu metada arkadaşlar. Bakın bu da şut, tackle ve intercept'te baskın olduğunu görüyoruz. SS'lerden daha iyi durumda. Diğer şeylerde arkadaşlar mavi ve kırmızı SS'ler biraz daha önde görünüyor. Hoş geldin Can. Evet, diğer güzel rework alan Dream Festival Diaz'a geldik arkadaşlar. Bu Diaz'a da ekstradan eklemeler var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Agility Type, yani mavi gün oynatmaya biraz elverişli. 104 tane mavi oyuncu olursa takımda %20 stat artışı alacakmış. Yani illa mavi günde değil arkadaşlar, 104 tane mavi oyuncu koyabilirseniz %20'yi alacak arkadaşlar statlarına. 10 bond var arkadaşlar. Güzel, bu oyuncu havuzda da var. Eğer alabilirseniz size ekstra olacak sizin için. Evet, çalım attım 5 kat ileri gidiyor. Şu anki metadaki birçok oyuncu arkadaşlar 3 kat gidiyor. Bu 5 kat gitmesi gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Easy win koymuşlar arkadaşlar. Güzel matchup win bonus var. 3 defa %5 stat artış alıyor. %20 Insight Master var. Defansını gayet iyi bir hale getirir. Evet, bir skinini de kitletmiyor.
Agility type yani mavi oyunculara 6 buff veriyormuş arkadaşlar. Yani bu oyuncuyu mavi günü oynatırsanız daha elverişli olacak gibi görünüyor. 6 buff olması da güzel olmuş. Evet, diğer SS'i belki kesebilir arkadaşlar, bilemiyorum. Şöyle baktığımızda evet 41, 40, 39k, 38k defans görünüyor. Yani bu da arkadaşlar ne alacak? %20 alacak. Evet, %20'nin haricinde defansif olarak da %20 alıyor. Yani %40 defans almış olacak. Yani defansı çok şey gelecek arkadaşlar. Bakın evet, burada şutu biraz düşük kalmış arkadaşlar maalesef. Ben şey zannediyordum ama evet, çok da iyi görünmüyor arkadaşlar ofansı. Yani kalecilere gol atamayacak gibi görünüyor ama defans tarafı iyi gibi. Evet, bu tarafta baktığımızda arkadaşlar evet, listeye bile girememiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dream Festival olanı. Evet, yeşil olan. İşte yani bildiğimi alacak gibi görünüyor yani Yiğit. Evet, listeye girememiş arkadaşlar. Diğer limitli karta geldiğimizde arkadaşlar burada da HA2 almış bu kart. Full power'da %25, yani full power oyuncularını çok böyle sevmiyorum. 8'e 6 kalkanla gelmiş arkadaşlar. Debuff on Insight Win Remove Buff DMDF, yani karşı tarafın DMDF'sini düşürüyor arkadaşlar. Artırıcı etkilerini kaybettirip stamina cost'tan var. %10 az enerji harcıyor. Full power'da %15 buff alıyor. Çalım attım 3 kat ileri gidiyor ve skill type yeşil gününde 6 buff veriyormuş arkadaşlar. Baktığımda maalesef çok iyi görünmedi arkadaşlar bu kart bana. 41k evet, biraz şey arkadaşlar. Yani tamam, statları fena değil ama yani şöyle baktığımızda 2.028.000 en azından Dream Festival'e göre daha iyi vuruyor arkadaşlar. Defansif statlar da fena değil. Aslında ortalama bir kart gibi görünüyor yani. Hani 10 üzerinden 7-7.5 falan alabilir arkadaşlar. Şuna puan vermiş miydik? Buna da 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. Ondan öncekine puan vermiştik herhalde sanki. Bu Diaz'a da 10 üzerinden 9-9.5 alabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Başka var mıydı puan vermediğim? Tamam. Geçelim. Evet, God Hand olan, yani eliyle gol atan Maradona'yı temsilen gelen bir kart arkadaşlar. Baktığımızda bu oyuncuda da ciddi bir stat artışı görünüyor. HA2 almış. Tenacious Spirit var arkadaşlar. %10 statları artıyor. 2 defa atamayınca, her atamadığında %10 daha da yükseliyor statları. 8'e 5 kalkan eklemişler arkadaşlar üzerine. Volesi var 531 momentumlu. Insight Master %50, gerçekten yüksek bir değer arkadaşlar. Çalım attım 5 kat ileri gidiyor. Ve Stamina Cost Down %20 daha az enerji harcıyor. Low Ball %100 Low Ball alıyor. Golden 23 Rising Sun oyunculara 5 veriyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 41k 39k görünüyor arkadaşlar. Yani ortalama bir şey gibi statlara, onu söyleyeyim. Low ball'u good gelmiş arkadaşlar ama şöyle gördüğünüz gibi sadece tackle ve intercept'te biraz iş yapıyor. 2 milyonun üstünü buluyor arkadaşlar. Ama ofans tarafı zayıf olduğunu söyleyebilirim yani. DF Diaz ilk 5'e kartlardan iyi aslında diyor. Bilmiyorum. Furkan Avrupa düşerse Latin hesaba geçerim demiş İsmail. Bu yeşil Diaz SS versiyon biz Diaz'a çok benziyor. Ben onu rework aldığını zannettim diyor. Yok. Evet, bu da biraz vasat görünüyor arkadaşlar. Şöyle baktığımda listeye de girememiş arkadaşlar. Yani ben beğenmedim açıkçası. Bunlar da limitli kartlar arkadaşlar. Yani bir şey olan kartlar değil. 10 üzerinden belki 6.5-7 falan alır arkadaşlar. Defansı iyi olduğu için. Evet, gelelim kırmızı olana. Bu kart bende vardı arkadaşlar. HA2 ve stat artışı aldı bu şeyde. Zone Endgame var arkadaşlar. Zamanın sonuna doğru, yani yarıların sonuna doğru %30 stat artışı alıyormuş. Gerçekten muazzam, yüksek bir fark. %10 10 buff var arkadaşlar üzerinde. %70 Pascal yardıma çağırıyor. Root Maker Dribble var arkadaşlar. Dribble Range Enhance 4 kat ileri gidiyor. 2 skin'ini kitletmiyor. Tenacity'si var arkadaşlar ve Latin Kuzey Amerikalılara 5 buff veriyor. Fena görünmüyor arkadaşlar. Hiddenlere başarılı. Evet, şöyle baktığımızda da 42k 40k fena değil, ortalama. Yani burada ekstra alıyor mu diye bakıyorum ama
ekstra da almıyor gibi sanki arkadaşlar. Yani sadece Zone Endgame'de %30 alıyor arkadaşlar. Yani yarıların sonuna doğru belki etkili olabilir arkadaşlar. Staminası fena değil ama. Şöyle baktığımızda 2 milyon 63 bin, 2 milyon 127 bin de low ball görünüyor arkadaşlar. SS'deki low ball'u koyarsanız. Yani yarı sonlarına doğru biraz etkili olabilir gibi ama çok şey değil. Taktiksel kullanacak bir kart yani. Ama yani ilk yarı başlarında ya da ortalarında çok iş yapacak gibi görünmüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bir puan ver derseniz 10 üzerinden 7,5 olabilir. En azından buradaki 5 listeye girebilmiş ama şeyde değil arkadaşlar. Diğerlerinden geride kaldığı görülüyor. Evet, Pascal'a geldik. DC Pascal'a arkadaşlar. Onda da stat artışı ve hiddenlerde değişiklik var. Auto Intercept %80, 8'e 5 kalkan olmuş arkadaşlar. Kulüp oyunculara karşı %5 stat artışı alıyor. Bütün skill'lerin momentumu arkadaşlar %20 artacakmış bu oyuncunun. %40 Auto Intercept var. Bir skill'ini kilitletmiyor. Latin Kuzey Amerikaları 5 veriyor. Yağmur çamura karşı dayanıklılığı varmış. Şöyle baktığımızda yani %20 momentum alacak arkadaşlar. Bir de yani club oyuncusu çok fazla yok. Bu %5'i çok saymaya gerek yok bence. Onun dışında ekstra aldığı bir şey yok arkadaşlar. Yani bilemem. Şöyle bakalım şeyine. Evet, maalesef çok iyi görünmüyor arkadaşlar. Yani anniversary ortalamaların altında kalmış. Yeterli görünmüyor. Yani 10 üzerinden 7 belki anca alabilir arkadaşlar. Burada da bakın listede görünüyor ama arkadaşlar şey değil. Yani üst düzey oyuncu şeyden değil. Genel burada zaten SS bütün her yeri domine etmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, diğer limitli karta geldiğimizde onda da HA2 ve stat artışı var arkadaşlar. Baktığımızda bu da tackle special skill %25. Tackle'ı %25 momentum alıyor arkadaşlar. 8 bond var. Insight pasifi var. Bir rakibin bir skillini kilitliyor. Ve Pascal pas attı mı %5 stat artışı aldırıyormuş pas attığı oyuncuya. Galvan'ı yardıma çağırıyor. Non Japonlara 5 buff veriyor. Evet, şu statı biraz fena değil ama geri kalanları kötü görünüyor arkadaşlar. Ama onunla bile gol atamıyor. Defansı da çok kötü arkadaşlar. Yani bunu da çok şey yapmıyorum. Takılı %25 haliyle bile maalesef iyi değil. Yani 10 üzerinden işte 6,5-7 anca alır. Evet, geçtik bunda. Evet, diğer Pascal'a geldik arkadaşlar. Diğer Pascal'a baktığımızda low flying shoot'ta %25 momentum artışı alıyormuş. 5 buff var. 5 debuff var. 3 kalkan var arkadaşlar. Low bowler %100. Debuff on inside win remove debuff remove buff AM. AM üzerindeki artırıcı etkileri kaldırıp eksi veriyormuş oyuncuya. Penalty area shooter %80 arkadaşlar. 5 buff veriyor Golden 23 Rising Sun oyunculara. Baktığımızda 35k yani %25 momentum alacak. Arkadaşlar low ball'da good. Baktığımızda bu da iyi değil arkadaşlar. Yani Pascal kartları maalesef çok kötü gelmiş. Yani SS'i domine edecek bir kart getirmemişler gibi görünüyor. Yani bu oyuncu da en fazla 6,5-7 alır yani. Bu Pascal da beğenmedim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Listede de yok gördüğünüz gibi. Evet, diğer Pascal'a geldik. Bu Pascal bende var arkadaşlar. Zamanında şey yapmıştık. Evet, Stealth Defense var. Ninja arkadaşlar. 10 bond var üzerinde. Bir skill kit diyor. Pas attığı oyuncu Latin Kuzey Amerika oyuncusu %8 stat artışı veriyor. %30 Insight Master. %20 daha az enerji harcıyor. %100 Auto Intercept var. 5 de buff veriyor arkadaşlar Latin Kuzey Amerikalılara. Baktığımızda evet, fena görünmüyor arkadaşlar. Yani ortalama defansı %30 Insight Master ile belli bir düzeye geldiğini söyleyebiliriz. Stamina da fena değil anniversary ortalamalarında. Şöyle defans statları iyi arkadaşlar. Diğerleri kötü maalesef. Bu kart da çok iyi görünmüyor yani. Ama bu 10 üzerinden 7 alabilir yani, öyle söyleyeyim. Çok iyi görünmüyor. Yani burada arkadaşlar Pascal konusunda SS şu an en iyi tercih gibi görünüyor halen. Bariz bir şekilde. Evet, Avrupa tarafına geldik. Pierre'e. Pierre'de de yine HA2 aldı ve stat artışı var. Bu da lig adept pasifli %100 alıyor arkadaşlar. O -10 düşürücü varmış üzerinde. Aynı zamanda Avrupalılara 2 kalkan veriyor. Yani bu kadar düşürücü olup kalkan olan bir kart yok arkadaşlar. Nadir olduğunu söyleyebilirim. %30 Insight Master varmış. Bir skill kitliyor. Inspire, Avrupalılara Inspire veriyor arkadaşlar. Ya toprak zemine karşı koruma var. MS2VY'ye 5 buff veriyormuş. Baktığımızda evet, statlar lig adept için daha çok arkadaşlar. Onun dışında iş yapmaz. Kart zaten gördüğünüz gibi çok kötü. Puanlandırma bile yapmıyorum bu karta. Listede de görünmüyor zaten.
Evet, diğer Pierre'e geldik. Diğer Pierre de aynı şekilde HA2 almış arkadaşlar. Stat artışı ciddi bir şekilde var. Evet, burada da baktığımızda 100 MS2V'ye 2 tane oyuncu varsa %10 stat artışı alıyormuş. Pierre pas attığı oyuncuya %5 stat artışı yapıyor. %5 de Inspire varmış. Insight var arkadaşlar. %80 normal pasta da çalışıyormuş. Rising Sun oyunculara karşı 5 buff veriyor. %100 auto intercept, bir skillini kitletmiyor. MS2V'yi oyunculara 5 buff veriyor arkadaşlar. Evet, tek ekstra bir şey yok gibi üzerinde arkadaşlar. Şöyle statlarına bakalım. Maalesef statlar da çok iyi görünmüyor arkadaşlar. Evet, yıldızlı şutta 2 milyonu buluyor biraz ama yani şutun ne var? Ekstra bir şey var mı diye bakıyorum burada da. Çok fazla bir şey almamasına rağmen fena görünmüyor. 2 milyon şey görmüş. Ama diğer şeyler arkadaşlar çok iyi değil. Yani ortalama denge bir kart. 10 üzerinden 7 falan olabilir. Evet, burada da bakın listede şey şurada girmiş arkadaşlar. Ama ortalama görünüyor. Evet, diğer Pierre'e geldik. Bu da limitli arkadaşlar. Yok yok, SS'i kesen yok İsmail hocam. Baktığımızda bu Pierre HA2 almış. Bu da %50 Insight Master. İlk geldiği zaman da arkadaşlar çok revaçta bir karttı bu. Kart hatırlıyorum ben. Ben atmamıştım Avrupa tarafını. Ondan dolayı alamamıştım. Evet, üçlü ver kaç var üzerinde J'ye Dream Trio diye çok nadir bulunan bir skill olduğunu söyleyebilirim. Bir ara şey olarak da bir etkinlikte vermişlerdi arkadaşlar. Evet, kalecinin üzerindeki arttırıcı etkileri kaldırıp stat düşürüyormuş arkadaşlar. %20 pardon, stat düşürme var mı? Evet, yok. Stat düşürme yok arkadaşlar. Kalecinin üzerindeki arttırıcı etkiyi kaldırıyormuş sadece. Stamina cost down %20, %100 ver kaçta ileri gidiyormuş arkadaşlar. Çalım attı mı 5 kat ileri gidiyor. Bir matchup bilirse şutun momentumu %50 artıyormuş arkadaşlar. Bir matchup bildiği zaman. Bir skill'i kitliyor. Golden 23 Rising Sun oyunculara 5 buff veriyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evet, burada defansif skill'leri koyarak aldım arkadaşlar önce. Yani %50 Insight Master'la muazzam bir duruma geliyor. Onu söyleyeyim. Bir de şutu vardı arkadaşlar. Şutta da %50 momentum almış haliyle onu da koymuştum ama silmişim galiba onu. Yani şut tarafı biraz sanki düşük görünüyor arkadaşlar. Bakın burada da zaten o momentum almış haliyle bile 1.856.000 vuruyor ama defansif statü çok yüksek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani defans oynayabilir bu oyuncu. Gayet üst düzey olmuş. Yani bu kartın özellikle amacına binaen oynatacak olursanız arkadaşlar gayet iyi. 10 üzerinden 8-8.5 alabilir. Bakın burada da zaten evet listede vardı zannediyorum ama girmemiş sanki arkadaşlar. Niye girmemiş bu? Evet, diğer Pierre daha iyi görünüyor. Enteresan. Ama olmaması lazım ya. Evet arkadaşlar, burada şu tablodaki hesaplamaya şey yapmamış herhalde. Meli hocam eğer dinliyorsan şey yaparsın. Burada çünkü şu an defansif statlar en yüksek olan bu. Yani lider olması lazım. Bu tabloda olması gerekiyor. Onu bir kontrol et istersen hocam, sana zahmet. Yayını takip ettiğinde. Evet. Böyle baktığımızda yani buradan defansif olarak en iyi kart arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu an Pierre'ler içerisindeki en iyisi. Yani 10 üzerinden 8.5-9 falan alabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani iş yapacak bir kart. Gayet iyi. %50 Insight Master'la. Ama şey var mı üzerinde, bir dakika ona bir bakacağım. Otoblock Auto Intercept var mı? Evet, o eksik arkadaşlar. Bu çok büyük bir eksik. Biraz kırıyorum. Yani 7.5 falan diyeyim arkadaşlar. Çünkü yani üstüne rahat top geçer arkadaşlar. Çünkü statlar çok düşük. Evet, diğer Pierre'e geldik arkadaşlar. Pierre'e baktığımızda burada da HA2 almış, stat artışı var. Full body stand %25 arkadaşlar. 5 buff, 5 debuff, 3 kalkan geliyor. Aynı bir havuzdaki müller gibi arkadaşlar. Napolyon oyunda olursa %10 stat artışı alıyor. Ve Napolyon'a pas atarsa Napolyon %10 stat artışı alıyormuş arkadaşlar. Highball request var. %100 highball alıyor arkadaşlar. 560 momentumlu havadan şutu var. Golden 23 Rising Sun oyunculara 5 buff veriyor. Şöyle baktığımızda biraz ekstrası var mı diye bir daha bakıyorum. Evet, full body stand %25 arkadaşlar. Bunun hesaplamasına bakmak gerekecek. Evet, 2 milyonun altında kalıyor arkadaşlar şut. Rövaşata da aynı şekilde. Yani çok iyi görünmüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Burada da girmiş listeye ama yani şey değil.
ortalama bir şey gibi görünüyor. Yani 6.5-7 anca alır arkadaşlar. Evet. Yaratıcı aynı. Ya eski kartlarda güzel şeyler vardı. Değişik değişik geliyordu böyle. Hele bu dediğim gibi Insight Master Pierre o an geldiği dönem çok iş yapmıştı. Epey oynatmışlardı o kartı. Evet, Dream Collection havuzda bulunan Pierre'e geldik arkadaşlar. Orada da HA2 aldı. Ekstra şeyleri var arkadaşlar. Stat artışı var. Burada %20 arkadaşlar. Zone Endgame var. Yani yarıların sonuna doğru %20 stat artışı alıyor. Yani 10 buff'la 10 bondla geliyor arkadaşlar. %20 az stamina harcıyormuş. Ver kaçta %50 ileri gidiyor. 3 skillini kilitletmiyor arkadaşlar. Metadaki zaten 3 skill kilitletmeyen tek kart arkadaşlar. 3 skill kilitleyen tek kart da Levin arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Yani bu kartlar o yönden nadir. Tenacity'si var arkadaşlar. Rootmaker, One to ver kaçta gideceği yeri seçebiliyorsunuz. Golden 23 Rising Sun oyunculara 5 veriyormuş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 43k yani %20 alırsa yarı sonlarına doğru tehlikeli olabilir arkadaşlar. Ama onun dışında statları aşırı iyi görünmüyor. Şöyle baktığımızda evet 2.055.000 yani güçlü kalecilere gol atacak kadar düzeye de gelmiyor maalesef arkadaşlar. Defansif statları da işte yani ortalama yani 10 üzerinden 7-7.5 alır gibi görünüyor. Evet burada listeye girmiş gibi ama gördüğünüz gibi şut statında SS'ten biraz daha geride kalıyor. Yakın ama SS'te statlar arkadaşlar. Biraz epey yaklaştırmışlar. Onu söyleyeyim. Evet Napolyon'a geldik arkadaşlar. Napolyon'da DC Napolyon'a yok gelmedik daha Efe. Evet Napolyon'a geldik. Şöyle baktığımızda bu da HA2 alıyor arkadaşlar. Stat artışı var. Evet bu da Lig Adept arkadaşlar. Aynı Pierre'in accuracy buradaki. 10 düşürücü var arkadaşlar. 2 kalkan var aynı accuracy'sinde olduğu gibi. Full body stand %20 stamina killer %30 %20 kendi skinini koruyor. Yağmur çamura karşı koruması var. MS2V oyunculara 5 buff veriyor. Statları maalesef iyi değil arkadaşlar. Yani bir de Lig Adept olduğu için şu an kullanışlı değil. Onun için hiç değerlendirmeye bile almıyorum. Listede de yok zaten arkadaşlar. Evet diğer Napolyon'a geldiğimizde aynı şekilde bu Napolyon'da da ciddi bir stat artışı var arkadaşlar. HA2 almış. MS2V'ye 2 tane oyuncu varsa %10 stat artışı alıyor. Yani accuracy olan aynısının benzer kartı arkadaşlar. Bu da DMDF üzerindeki artırıcı etkileri kaldırıp %10 düşürüyormuş. %80 penaltı araya shooter ver kaçta gideceği yeri seçebiliyorsun. Kulüp oyunculara karşı %5 daha güçlü oluyormuş. Tenacity'si var. Bir skinini kilitletmiyor. MS2V'yi oyunculara 5 buff veriyor arkadaşlar. Öyle baktığımızda 43k, shoot 41k yani maalesef bu şeyler çok iyi görünmüyor arkadaşlar. %10 buradan alıyor. Kulübü saymıyorum. Yani maalesef çok iyi değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet buraya baktığımızda 2.032.000 yani o da maksimum düzeye geldiği zaman öyle oluyor. Yani kulüp oyuncusu ve Team Link ikisi bir arada çalışınca yani çok yeterli görünmüyor arkadaşlar. Dengeli bir kart yani 7 falan yani 10 üzerinden 7 diyebilirim. Evet bu şekilde. Evet bir sonraki Pierre'e geldik arkadaşlar. Evet bu Pierre arkadaşlar en iyi rework alan oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu kısım önemli. Yedekten girdiğinde %30 stat artışı alıyor arkadaşlar. Zero distance shooter var. Matchup bildiği zaman ceza sahasına giriyor. Direkt kaleye yapışıyor. %10 stat artışı alıyor arkadaşlar. Inspire Avrupa var. Matchup bildiği zaman %5 alıyor. %30 Insight Master var. Gayet iyi. Kırmızılı oyunculara karşı %10 da stat artıyor. Oluyor. Wakashimazu'ya da %10 alıyormuş ekstradan. Ve %50 kendini koruyor arkadaşlar. Golden 23 Rising Sun oyunculara 5 buff veriyor. Yani hiddenleri güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi şeye de bakalım. Statlarına da bakalım arkadaşlar. 42-43k gayet yani şöyle diyeyim normal görünüyor ama %30 buradan alıyor arkadaşlar. Ceza sahasına girdiğinde de %10 alıyor. Hadi onu %10'u saymayın arkadaşlar. %30 alması bile gayet iyi bence. Bir de bunu yaparsanız arkadaşlar ceza sahasına girdiğinizde Inspire artı %10 %45 olacak. Kaleci kırmızı olsa %55 ile vuracak arkadaşlar. Yani hele de Wakashimaz oldu mu %65 yani. Hani şartlar biraz gerçekleşmesi zor ama arkadaşlar yani bu oyuncu bana göre biraz oldu mu yayın oradan bile gol atabilecek gibi olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada 2.211.000'e çıkıyor arkadaşlar. Şut gücü gayet iyi. Bir de hesaba hepsini katmış Melih hocam. Yani hepsini kattığı zamanki durum bu arkadaşlar onu söyleyeyim.
Hani biraz daha aşağı olacaktır muhtemelen. Hani çünkü hep bütün ihtimalleri sıralamak kolay değil yani. Evet, Allah'tan metada akışımaz yok diyor. Evet, aynen öyle. Yani fena değil. Güzel bir rework ama dediğim gibi limitli bir kart arkadaşlar. Yani benim bildiğim bir Macit hocamda var diye biliyorum. Hani eski hesabı olan başka kimde vardır bilemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yeni hesapların çoğunda yoktur bu kart. Bende de yok. Evet, baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi şu birçok alanda birinci sıraya geçmiş görünüyor ama burada bütün pasifler çalışıyor arkadaşlar. Yani ondan dolayı şey yapıyorum. Hani Insight Master'ı bir nebze anlarım. Bir de şeyi de Intercept'i de eklenmemiş. Meli hocam buradaki listeye Intercept'i var normalde Canon Intercept. Onu da ekle istersen hocam. Şey en azından oradaki şey de girsin çünkü %30 Insight Master'la özellikle bu oyuncu iyi de defans yapabilecek bir düzeye geliyor. Onu söylemeliyim. Şut olarak da yani şöyle diyeyim %10'lu çalıştırmasan Bakashimazu'yu kırmızıyı da çalıştırmasan en azından şöyle diyeyim yüzde şey olarak yedekten girdiği zaman %30 alıyor arkadaşlar. O yönü zaten yeter diye düşünüyorum. Belli bir düzeye getiriyor. Yani onu söyleyeyim. Gerçekten sağlam bir golcü haline geldiğini söylemeliyim. Evet 10 üzerinden 8,5-9 falan olabilir arkadaşlar bu oyuncuya. Evet diğer Napolyon'a geldiğimizde o da aynı şekilde stat artışıyla birlikte şey alıyor arkadaşlar. HA2 alıyor. Penaltı arayamazsın. Bu da penaltı araya statlar içerisinde %25 statları artıyormuş. Gayet iyi. Havadan blok order aşan şut var arkadaşlar. Eiffel Twin overhead kick. 5 bond, 5 debuff, 3 kalkan var. Pierre oyunda olursa %10 stat artışı alıyor. Penaltı araya şutur %80 arkadaşlar. High ball %100 alıyor. Golden 23 Rising Sun oyuncuları %5. Yani bu oyuncuya güzel bir pas atıp da Pierre'le şutunu vurursanız arkadaşlar ya da tekli şutu da olabilir. Tekli şutunu da koyabilirsiniz. Fena değil arkadaşlar. Yani %25 alacak ceza sahasında. Bir de üstüne Pierre'den dolayı %10 alıyor arkadaşlar. %35 oluyor. Baktığımda bakın Field of Dreams da var üzerinde. O da blok order aşan şut arkadaşlar. Ama gerçi şu an yeni olanın momentumu daha yüksek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gayet iyi. Yani bu kart da çok sağlam olmuş. Şöyle bakalım evet 2.187.000 en azından bunun şeyi biraz daha gerçekçi arkadaşlar. Yani %35 eklenmiş haliyle daha şey vuruyor. Bir de diğer Napolyon gibi sadece ikinci yarı performans göstermiyor. Yani ilk yarıda gösterdiği için gayet etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani maç boyu oynatılabilir arkadaşlar. Bir de burada şey olarak mavi renk yani meta'ya da buff verdiği için yani diğeri en azından şeydi arkadaşlar. Fransızlara veriyoruz sadece. Oynatılabilir ama tabii elde olması lazım. Evet eski hesaplara kıyak geçiyor haklısın. Bu karta puan verecek olursak arkadaşlar yani hiddenler biraz daha kolay oluşturulabildiği için arkadaşlar ben 10 üzerinden 9 falan veriyorum arkadaşlar bu karta. Gayet iyi olmuş bu kart. Bakın burada da listede zaten şey var ama diğer Napolyon'da çok fazla hidden çalışmış arkadaşlar. Yani onların hepsinin aynı anda çalışması çok mümkün değil. Evet bakalım. Dream Collection şeye geldik. Havuzda bulunan Napolyon arkadaşlar. O da HA2 almış arkadaşlar. Statlarında da bir artış var. Penaltı araya şutur %100 arkadaşlar. Üzerindeki şut zaten rework almıştı. 560 momentum bunu söyledik. 10 bond var arkadaşlar üzerinde. Rakip 115 kaleci catch yaparsa %15 stata artış alacakmış. Ama şu anki meta maalesef buna hiç elverişli değil arkadaşlar. Çünkü kalecilerin çoğu çift yönlü çalışıyor. Yani punch'ı da çalışıyor, catch'i de. Yani bu adam vurduğunda catch yapmak yani aptallıktır. Yani öyle söyleyeyim. Burada ona dikkat etmek lazım. Yani ya da kaleye tek sadece catch yapacak bir oyuncudan ziyade iki yönlü çalışacak bir kaleci koymak daha mantıklı olacaktır. Çalım attım 5 kat ileri gidiyor. Bu güzel. Çünkü metada şu an ağırlık 3 kat ileri gidiyor. Tekleşmede arkadaşlar statları %10 artıyormuş. %25 daha az matchup şey yapıyor arkadaşlar. Stamina harcıyor. Rootmaker Dribble var. Dribble'da gidebileceği yeri siz seçebiliyorsunuz. Golden 23 Rising Sun oyunculara 5 buff veriyor. Aha benimki gelmiş diyor. Seninki tamam. Seninki ise şey. Evet. Yeşil Diyaz meta forvetlerle kıyasladım mı?
Yani İsmail Hocam daha kıyaslamalara geçemedim. Sadece analizler. Belki hani onun için ayrı bir video da yapabiliriz. Bilemiyorum. Bir bakacağız bakalım hani şeye. Evet. İkinci yarı giren Napo manyak bir şey demiş. Furkan, evet Furkan aynen öyle. Yeşil Diyaz metafor, evet tamam. Kemik kitle olması oyun kalmaz zaten diyor. Kıyaslama değil de bayağı iyi puan aldı diyor. Hakkına evet abi güldüm biraz diyor. Sorun yok. Evet, şöyle bakıyoruz. Statları aslında fena değil. Ekstra alıyor mu diye bakıyorum. Bir daha bakıyorum. Yok, sadece catch oldu mu şey alıyor arkadaşlar. Onun dışında bir ekstra almıyor maalesef. O yönden biraz şey kalıyor. Ama staminası fena değil. Ofansif statları da ortalama arkadaşlar. Çok aşırı şey gelmedi bana. Evet, defans tarafında da defansı da zayıf arkadaşlar. Yani çok oynayacak gibi gelmedi bana. Yani belki Yeşil Günü taktiksel olarak oynatılabilir bilemiyorum ama şey çok yani gol atacak düzeyde de değil arkadaşlar maalesef, onu söyleyeyim. Bir de bakın burada catch killer %15 eklenmiş haliyle. Yani punch yapsa mesela %15 ile düşeceğiz bundan. Yani 10 üzerinden 7 anca alır arkadaşlar. Maalesef çok iyi bir rework olmamış. Tabloda da zaten gördüğünüz gibi şey. Yeşil golcü bilemiyorum dostum. Çok işe yarayacak gibi görünmüyor. Yani buradaki 2 milyon 32 bin catch yaptığı zamanki stat yani. Sen oyundan anlamayan birini bulacaksın ki o catch yapacak, anca öyle yani. Az çok bilen adam da zaten punch yapar bu adama karşı. Evet arkadaşlar, şeyler böyleydi. Rework oyuncuların şeyleri hızlı, yani bir tık hızlı geçmek zorunda kaldım ama şöyle bir şey düşüncem var. Yapabilirsem eğer arkadaşlar, hani bu rework oyuncular içerisinden iyi olanları en azından başka bir videoda, yani şunlar iyi diye en azından bir şey yapacağım arkadaşlar. 3-5 tanesini çekip aradan bunlar işe yarar, diğerleri maalesef yeterli değil şeklinde yapacağım yani. Evet, burada da arkadaşlar bondları düzenlemiş Datamat, Breaking News kanalında yayınlandı. Debuff 12 olarak 2 tane oyuncu gelecek arkadaşlar. Müller ile Genzo, başka yok. Evet, debuff 10 olarak bakıldığında arkadaşlar buraya listeye gördüğünüz gibi Napo ve Pierre eklendi. Diğerleri zaten daha önce vardı. 9 olanlar zaten şu an varsayılan, yeni gelen olmadı arkadaşlar. İçine bakıyorum tekrardan, şöyle var mı? Yok. Hepsi şey olanlar. Evet, 10 buff olanlara baktığımızda evet burada arkadaşlar Pascal, Pierre eklenmiş arkadaşlar. Bakın burada Diaz da var. 2 tane Diaz eklenmiş görünüyor. Zoids oyuncular var arkadaşlar. Onlar eklenmiş görünüyor. %10. Bir de Napo var arkadaşlar. Dream Collection Napo. 9 bond olanları çok şey yapmıyorum zaten arkadaşlar. Şu an artık yavaş yavaş varsayılan 18 bondlara da çok girmiyorum. Evet, şu an için şeyde bu şekilde. Evet, bu da bir örnek olması açısından paylaştım arkadaşlar. Şu anki maksimum bond 108 oldu arkadaşlar. Zoid oyuncular gelmeden ki hali bu. Zoid oyuncular içerisinde arkadaşlar 5 tane şey var. 10 bondlu oyuncu var arkadaşlar. Yani onlar da geldiğinde maksimum 110 olacak. Çünkü 11 oyuncu oynatabiliyor. Slotta 11 slot olduğu için arkadaşlar mecburen, yani hepsini koysanız maksimum 110 oluyor arkadaşlar. Bu sefer 110'u koyduğunuzda kalkanınız 0 olacak. Yani bu şekilde oynatmak çok mantıklı değil. Ben sadece hani sınırı görmeniz açısından şey yaptım. Şansıma da arkadaşlar hep 10 montlu oyuncular elimde varmış. Geri kalanlar yok ama 10 montlular var. Yani öyle bir durum oldu. Yani ben de buna sevindim çünkü Zoid tarafına transfer atacağım ama DB'm az arkadaşlar. Yani bulabilir miyim hiç bilmiyorum. Hani bu en azından benim için bir moral oldu. En azından Şampiyonlar Kupası gibi etkinliklerde arkadaşlar yüksek bondlar her zaman işe yarıyor. Daha da iyi, güçlü takım kurabiliyorsunuz. Evet, maksimum hali bu şekilde ama bu şekilde maça çıkmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü debuff bir takım geldiğinde çok zorlanırsınız arkadaşlar. Yani 122 ile oynayacaksınız, 122 bir de oyun içi bufflarla oynayacaksınız yani. Hoş geldin Murat. Teşekkür ederim. Evet, şöyle baktığımızda arkadaşlar burada şu an için oynanması en mantıklı olan bond ve şeyi olarak paylaşıldı arkadaşlar. Bunun hatta şöyle diyeyim, bende 105'e 33'tü arkadaşlar. Aslında en yüksek 105'e 34 oluyor arkadaşlar. Yani burada özellikle Japon metası bir tık daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bondu maksimize etmek isteyen arkadaşlar olursa arkadaşlar Asya metasında Kishida ile şeyi koyarlarsa,
Takeshi'yi koyarlarsa %20 zaten takım içinde, oyun içinde kalkan alacaklar arkadaşlar. Bu da Bond'u biraz daha yukarı çekebilmelerini sağlayacak. Bir esneklik sağlayacak. Onun için şey kalıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani Japon metası şu an bana göre bu Bond'u yüksek kalkan, yani oyun içi kalkanlarıyla da kullanma açısından en avantajlı meta olduğunu söyleyebilirim. İkinci olarak da Latin metası arkadaşlar. Latin metasında da gene Radunga ile arkadaşlar Ramirez var. İkisinde de %10 koruma var. Onları koyarak gene kalkanı yapabilirsiniz. Bir tık düşürüp aşağı Bond'u yükseltebilirsiniz. Şu an için mesela burada bu Kishida'yı da koymuş olsam arkadaşlar 105'e 53 kalkanla oynamış olacağım. Yani gayet iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Zaten kaleci %10 da kendini koruyor. Yani 63 kalkan gibi bir şeyle çıkacak. Değil, en azından Bond'u iki yukarı çekerek arkadaşlar biraz daha kalkanı kullanabiliyorsunuz. Bir tık Avrupa geri kaldı arkadaşlar bundan. Aslında Avrupa'nın da kalkanlı iki oyuncusu var. Rapson'la Brolin, ama Brolin şu an meta değil arkadaşlar. Sadece full power amaçlı kullanılıyor. Eğer ki o da güzel bir rework alsa yine Avrupa en iyi meta haline gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, bu şekilde şu anki bana göre yani şöyle diyeyim, birkaç kişinin de paylaşım bu yönde. 105'e 34 şu anki renk maça çıkmak için kullanabilecek en ideal arkadaşlar. Bond ve kalkan düzeyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, Macit hocamın paylaşımına geldik arkadaşlar. Bu ikinci yarı giren Napolyon'un arkadaşlar statlarını görüyorsunuz. Karşı tarafta Chester var. Hani Chester'in zaten defansif statları çok iyi değil ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 500K'ları buluyor. Yani giren bir Napolyon'un gücü. Bakın burada da karşı olan performansı. Tabi orada bir matchup'a girdiği için düşmüş. Ama bakın burada gene Berkaç'ı çok üst görünüyor arkadaşlar. Yani ne kadar var? 20K civarında bir Verkaç farkı var arkadaşlar. Şut olarak da gerçekten yüksek görünüyor yani. Rework alan oyuncularla ilgili Sunagit Sune diye bir site var. Oradan bakabilirsin karşılaştırmalarına Volkan. Evet, bu da gördüğünüz gibi gayet Napolyon'un üst düzey olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada da biraz daha inspire verilmiş hali. O da full power'ı yakmış. Yani 537K. Evet, fizik formasyonuyla oynatmış mesela, bu şekilde alarak arkadaşlar. Macit hocamda bu ikisi varmış yani daha olarak. Onu da paylaştı, hani ben de görmeniz açısından yaptım yani. Evet, bu da bugün Phoenix Stream grubunda paylaşıldı arkadaşlar. DC Diaz'ın Genzo'ya karşı performansı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de bu derece şöyle olmuş arkadaşlar. Yani Sait vuruyor bu şutu bizim kulüpte. Momentum düşmüş bir de yani. Momentumu düşürerek vuruyor bu haliyle yani. Hani muhtemelen Igawa ile ya da momentum düşüren bir oyuncuyla matchup'a girmiş. Orada kazanmış, geçmiş ama geçtiği halde momentumu düşmüş. O haliyle vuruyor, bu şekilde gol atıyor arkadaşlar. Yani DC Diaz gerçekten iyi bir düzeye gelmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, gelelim Another Star oyuncumuza. Another Star oyuncumuza baktığımızda arkadaşlar Marcelo geldi. Görsel fena görünmüyor arkadaşlar. Şöyle 32+2 team skill var. Club ve Latin Amerikalılara veriyor. DMDFGK'ya 2 veriyor arkadaşlar. Ve %80 oranında kulüp ve Latin Amerikalı yardıma çağırıyormuş. Baktığımızda statlarına 41-40K atak görünüyor. 45-41, 45K görünüyor. 42 görünüyor arkadaşlar. Bunların üzerine 1200 puan eklemeniz gerekiyor. Versiyon neydi bu, X-Training eklenmemiş hala arkadaşlar. Tackle'ı 565 momentumlu, X-Tackle Intercept'ı 565 momentum, Volley de 565 momentum, çalımda 550, gayet iyi. Üzerindeki skill seti en iyi olanlar arkadaşlar. Forvetlerin üzerindeki arttırıcı etkileri kaldırıyormuş matchup bildiği zaman arkadaşlar. Ve kaleciye matchup'ı kaybederse %5 stat artışı veriyormuş. Bu da gayet güzel bir şeyi.
ve Latin Amerika ve kulüp oyunculara pressure veriyor arkadaşlar. Yani matchup'a girip bir matchup kazandığında bir sonraki matchup'ta karşı rakibin gücü düşüyor arkadaşlar. Stamina cost down veriyormuş Latin Kuzey Amerikalı ve kulüp forvetlerine %10 arkadaşlar. 2 skinini kilitletmiyor, gayet iyi. Yani üstüne dribble, ver kaç bilmem ne aklınıza ne geliyorsa koyabilirsiniz ekstradan. Evet, bir de DMDF oyuncuların bir skinini kilitletmesini engelliyormuş. Bu da gayet güzel olmuş arkadaşlar. Yani hiddenlere başarılı. Latin takımı olanlar için şiddetle tavsiye ederim. Yani gayet iyi. Çünkü Latin'in defanslarında arkadaşlar auto intercept bloklu oyuncu azdı. Yani gerçi bunda bir dakika. Evet, burada otoblok auto intercept yok. Şimdi fark ettim arkadaşlar. Evet, bu çok büyük bir eksi. 6 buff veriyor arkadaşlar. Sonunda söylemeyi unutmuşum. Evet, otoblok auto intercept olmaması çok şey arkadaşlar. Yani bu bence büyük bir eksi. Evet Hakan hocam, rever kalan DC Galvan'ın kalkan bondu çalışmıyor. Siz de bakabiliriz mi? Bakamadım maalesef ya. Yani şu an sen söyledin, haberdar oldum, öyle söyleyeyim. Bakayım, bir dahakine kontrol edelim. Belki de o çalışmıyor olabilir. Evet, şöyle baktığımızda 2 milyonu geçiyor arkadaşlar. Tackle ve intercept fena değil. Yani şu anki metada gayet iş yapabilecek düzeyde arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani bir şey yok. Yani ama otoblok auto intercept olmaması çok ciddi bir şey arkadaşlar. Yani bundan ben 1 puan kırarım rahat şey olarak. Evet, 10 üzerinden 8,5-9 falan olabilir arkadaşlar. Evet, aynen yani Alberto versiyon 2, haklısın. Yani niye otoblok auto intercept koymamışlar onu anlamadım. Zaten o metanın ihtiyacı var yani. Evet, açık ara fark görünüyor arkadaşlar, zaten yakında şey yok. Evet, Battle Pass'e geldik arkadaşlar. Battle Pass Fonseca geldi. Mark Defense var arkadaşlar üzerinde, bir defayla sınırlı maalesef. Bir defa yapabiliyorsunuz. Şöyle baktığımızda mavi renk görünüyor. 32 team skill ile. X intercept var, 565 momentum. Mark ayağa kayması 560 momentum. Blow 560 momentum. Çalım 550 pası 550 momentum arkadaşlar. Defans statlara baktığımda tackle statı biraz düşük arkadaşlar. Yani tackle tarafından bile bully yiyebilir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Intercept'i fena değil, iş yapar. Easy win'i var arkadaşlar. %10 Insight Master var. Burada %10 biraz tackle'ı kurtarır arkadaşlar. %20 de Rising Sun Killer varmış. Evet, %30 oluyor arkadaşlar. Stamina Killer %20. Bu da güzel. Auto Intercept %80. Avrupa Kulübe matchup bildirimi %5 inspire sağlıyormuş ve 5 buff veriyormuş. Fena değil arkadaşlar. Bir Battle Pass olarak bence yani Davi'den sonra gelen en iyi ikinci Battle Pass olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Güzel yani. Şey olarak bana gözüme güzel göründü. Evet, bakın şey olarak 2 milyon 30 bin. Ama burada tabii Rising Sun Player onlar da çalışıyor arkadaşlar. Yani Rising Sun olursa çok muazzam bir şeye, güce erişiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim, gerçekten güçlü olduğunu söyleyebilirim. Evet, 10 üzerinden 8-8,5 alabilir arkadaşlar bu kartta. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntı var. Bunu yayına girmeden fark ettim arkadaşlar. Bu diğer Fonseca'nın arkadaşlar kulüp bağlantısı var. %30 bunu eklememiş galiba. Melih hocam. Onu söyledim ben. Bir dahaki onu güncelleyecek. O ikisinin karşılaştırmasını şu an bakamayacağız yani buradan. Onu söyleyeyim. Evet, gelelim arkadaşlar bu ayın tablosunda transferi duyurulan oyunculara baktığımızda Marcio'la zaten şey olarak Another Star olarak geliyordu arkadaşlar. Şey olarak baktığımızda onun dışında Tsubasa Ozora var. Next Stream olarak geliyor. Bakalım nasıl gelecek arkadaşlar. Rival var gene Next Stream olarak. Misaki var gene Next Stream. Elsie Pierre var. Leon Woods arkadaşlar. Zaten bir kartı vardı. İkinci kartı geliyor gibi. Delphi ve Levin arkadaşlar geliyor, görünüyor. Bakalım yani Next Stream tarafına doğru bir güçlendirme olacak gibi görünüyor. Zaten Next Stream'in önümüzdeki ay yıl dönümü. Özellikle burada da golcü anlamında belki Rival, Levin, Delphi falan bunlar belki şey yapabilir. Pierre bilemiyorum. Bakalım nasıl gelecek. Bunları da bekleyip göreceğiz bu ay içerisinde. Eylül ayı içerisinde yapılan oyuncular arkadaşlar, duyurulan.
Evet, World Cup'ta arkadaşlar finale geldik. Final Peru ile Çin arasında oynanacak. Etkinliğin tarihi belli oldu arkadaşlar turnuvanın. Pazar günü saat 6'da olacak öğleden sonra. E, Ben yayını açacağım arkadaşlar. Yayın randevusunda oluşturdum. Eğer ki haber olmayanlar varsa bunu da duyurmak isterim şeyden. Evet, epey bir çenem yoruldu anlata. Evet, 2 saat aralıksız konuştum herhalde. Evet arkadaşlar, reworkler bu şekildeydi. Yani şöyle baktığımda hani şu tarafa küçülterek hani hangi oyuncu daha iyi derseniz burada bir de enler listesi vardı arkadaşlar. Onu almayı unutmuşum. Şu an aklıma geldi. Ona da bir bakalım hızlıca. Şöyle ben rework listesini bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika. Evet, şurada. Evet, burada arkadaşlar Espadas güzel bir rework aldığını söyleyebilirim. Santana da gayet iyi. Senaldo da iyi. Alberto da iyi. Zaten bunlar anniversary kartlarıydı arkadaşlar. Gayet iyi. Yani bunda şey yok. Kısa bir özet. Evet, sağ taraftaki oyuncular genel itibariyle gayet iyi rework almışlar arkadaşlar. Dediğim gibi Genzo bir tık geride kalıyor ama özellikle Natu arkadaşlar ve Misaki fena görünmüyor. Şey olarak bakıldığında Tsubasa da iyi. Yani metaya buff veren bir Tsubasa arıyorsanız şu an bu da oynatılabilir. Statları fena değil arkadaşlar. Bunlar da güzel rework almış. Ortalamanın üstünde olduğunu söyleyebilirim yani buradaki reworklerin. Sadece buradan Genzo'yu ayırıyorum. Bu tarafa baktığımızda arkadaşlar sol üst köşedeki Schneider fena değil. O da ortalamanın üstü bir rework aldı. Bu güzel. Napolyon'un 2 kartı var arkadaşlar. O sağ taraftaki 2 kartı birisi yedekten giren, diğeri de penaltı araya mahsur olan. Onlar da gayet güzel rework aldı arkadaşlar. Verimli olduğunu söyleyebilirim. Bu şey olan Insight Master olan Pierre de fena değil arkadaşlar. Özellikle defansif statları çok iyi. Gol tarafında iyi olmasa da fena olmadığını söyleyebilirim. Evet, bu tarafa baktığımızda da arkadaşlar şöyle gözüme çarpan iyi bir oyuncu denk gelmedi arkadaşlar. Yani buradakilerin reworkleri ortalama ya da ortalamanın altında olduğunu söyleyebilirim. Bu tarafta arkadaşlar Diaz çok güzel bir rework almış arkadaşlar. Onun dışındakiler de maalesef ortalama düzeyde. Yani ağırlık olarak arkadaşlar bakıldığında bu oyuncular biraz daha iyi. Evet, Hyuga'da penaltı araya yok. Hangi Hyuga'yı kastettin dostum? O Hyuga'da olması lazım ya. Penaltı araya var mıydı acaba? Bakayım. Neredeydi o Hyuga? Değil, şurada olması lazım ha. Hyuga. Evet, penaltı araya yokmuş dediğin gibi. Evet, şu Meli hocamın siteye gidelim arkadaşlar. Oradan enlere de bir bakalım. Evet, şuradan listelere gidelim. Karşılaştırmalar değil, pardon, listeler mi? Şurada. Stats, en iyi statlar. Bunun da görselini alacaktım arkadaşlar ama unutmuşum almayı. Yani epey bir telaşıyla hazırlandım ancak şeyi yetiştirebildim. Evet, şöyle 20'li listeyi çağıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda arkadaşlar evet birinci sırada gene Diaz var arkadaşlar. Ya bariz bir şekilde şeye çıkmış. 3'te yedekten giren işte Napolyon var arkadaşlar ama bundaki çok fazla arkadaşlar Hidden. Ondan dolayı yanıltıcı olabilir ama şu 5'te olan bence daha gerçekçi arkadaşlar. Bakın Misaki de 6. sıradan girmiş. Şeye baktığımızda bakın NATO dediğim güzel rework dediğim NATO 9. sıra, 11. sırada Tsubasa var arkadaşlar baktığımızda.
Yani şut statları olarak bir tık daha iyi görünüyor. Bakın Hyuga'da diğer Hyuga ve Zoids Hyuga ard arda görünüyor. 20. sırada da Schneider var. Fena değil arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Yani güzel olmuş buradaki şey. Evet, voleye bakalım. Evet, burada vole tarafında arkadaşlar şeyler, Napolyonlar bakın şeyde 4-5. sırada, 6. sırada o revör kalan 10 bondlu şey var. Diaz var arkadaşlar. Baktığımızda. Evet, bu tarafa bakın gene voleyde arkadaşlar bakın Natureza, Tsubasa, o revör kalanlar listeye girmiş görünüyor arkadaşlar. Gayet iyi. Bakın 19'da revör kalan gene Pascal var, Diaz var arkadaşlar. Fena değil. Yani listeye gene o güzel rework alanlar girmiş arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım. Burada da gene bakın Napolyon 3. sıra görünüyor arkadaşlar. Diğer Napolyon 7. sıra. Bakın gene rework alan Natu ile Tsubasa da burada listeye girmişler. Güzel Zoids oyuncular var arkadaşlar. 2 tane onlar da. Bakın rework alan gene Hyuga da var. Yani güzel rework alarak belli bir şeye gelmişler arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, dribble statına baktığımızda. Evet, aynı renk olması dezavantaj dediğim gibi. Biraz karar vermekte zorlanacaksın yani. Evet, şöyle bakalım dikey liste. Dribble'da evet DC Diaz arkadaşlar 4'ten girmiş. Bakalım başka var mı? Evet, bakın arkadaşlar gördüğün gibi dribble tarafında rework alan oyuncularda sadece Diaz var arkadaşlar. Onun dışındakilerin hepsi gene anniversary kartları. Rework alan kart çok az var, onu söyleyeyim. Yani bu tarafta zayıf kalmış yani oyuncular, onu söyleyebiliriz. Dikey listeye girelim. Evet. Burada pas tarafında ne bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Evet. Bakın pas tarafında da sadece Fonseca arkadaşlar. Bir de Napolyon 19'dan girmiş görünüyor. Geri kalan hiçbirisi arkadaşlar yeni oyuncular yok. Rework kalanlar. Yani pas dribble tarafında maalesef şeyi yoklar. Evet, dikey listeye bakalım şöyle. Evet, burada DC Diaz'ı görüyoruz 9. sırada. 11'de Napolyon var arkadaşlar verkaç olarak. Baktığımızda onun dışında evet şeyde de 19 ve 20'de de gene rework alan oyuncular girmiş. Diaz ve Schneider arkadaşlar. Onun dışında yeni giren oyuncu yok. Gene anniversary kartları daha iyi durumda arkadaşlar. Özellikle ofansif matchup'larda şu an yeni kartlar daha iyi durumda arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Ama gol noktasıyla defans noktasında biraz yeni rework alan kartlarda şey olmuş arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Evet, buradan hemen dikey listeye geçelim. Evet, burada takıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Diaz zaten birinciydi. Birinci şekilde. Bakın Napolyon arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarafta ama çok fazla stat var arkadaşlar. Hidden eklenmiş. Yani burada Wakashimazu Keller'ın eklenmemesi lazım normalde. Eğer Melih hocam bu hesaplama bu şekilde ekleniyorsa bence bunu yapsak iyi olur. Çıkartsak daha sağlıklı olabilir yani. Evet, bakın 9'dan girmiş Pierre arkadaşlar. 10. sırada bakın diğer %50 Insight Master'lı Diaz girmiş. Fonseca 11'den girmiş arkadaşlar. Yani rework alan oyuncularda defansif statlarda biraz listeye giriş var yine arkadaşlar. Onun dışında şu an yeni oyuncu görünmüyor. Bloğa geldik. Olur Yiğit. Ya bugün zaten tam gün hazırlanması sürdü, onu söyleyeyim. Yani rahat bir 4-5 saattir uğraşıyorum bunları, sıralamaydı. Ekran şatını aldı, SS'ini al, onları yap falan.
Evet, burada da bakın Fonseca arkadaşlar, tabii bütün hiddenler çalıştığı haliyle bakıldığında blokta 3. sırada görünüyor. Fena değil. Yani bir Battle Pass oyuncusu olarak bakın Senaldo 8. sıradan girmiş olarak listeye. Evet, DC Galvan 16. sırada görünüyor. Bakın Alberto da 20. sırada arkadaşlar. Fena değil. Evet, gene girenler var blok tarafında. Şimdi bir de şeye bakalım. Intercept'e bakalım. Intercept'te de Diaz birinciydi. Evet, Diaz birinci, Fonseca ikinci maşallah. Listeye baktığımızda. Başka evet bakın %50 Insight Master'lı Pierre 10. sıradan girmiş. 13'te Diaz var arkadaşlar. Evet, onun dışında ekstra eklenen yok. Evet, Punch ve Keç'e bakalım arkadaşlar. Ondan sonra zaten enler listemiz de bitmiş olsun böylece. Şöyle 8'i liste yeterli bence. Çok daha oyuncu koymaya gerek yok. Evet, dikey listeye geçtik. Evet, bir de Espadas arkadaşlar. Tabi sağ araya Killer'la birlikte hesaplanmış. Ondan dolayı Müller 2'de, Wakashimazu 3'te arkadaşlar, full body stand ve sağ araya Killer ikisi bir hesaplanmış. Evet, Morizaki 4'te. Evet, bakın Punch tarafında baktığımızda yeni Zoidis Genzo 6'da arkadaşlar. 8. sırada da var, diğer Genzo var. Bakın Salinas yok arkadaşlar Punch tarafında. Ondan sonra Genzo Müller var ama Salinas yok işte. Dediğim gibi biraz geride kalmış arkadaşlar. Ya Salinas nedense diyorum işte bir tık şeyde kalıyor. Gerilerinde kalıyor. Bakalım Cash tarafında nasıl olmuş. Dikey liste. Evet, Genzo burada birinci sırada. Valtez'i geçmiş oluyor. Epey de bir fark var arkadaşlar. Burada sağ araya Killer'ı çalıştırmazsak yani Valtez'e yakın oluyorlar. Valtez'in bir de yerden şutuyla bu hali arkadaşlar. Havadan değil. Genzo 2 turlu da arkadaşlar alıyor. Onun için ekstra artılı olduğunu söyleyebilirim. Evet, bakın Müller burada 6. sırada görünüyor. Fena değil. Evet. Salinas 7. sırada arkadaşlar burada. Evet, enler listesi de bu şekildeydi. Sunagitsun'dan karşılaştırma istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Onlara bakabiliriz isterseniz. Hani şu mu iyi, bu mu iyi diye. Çünkü şimdi ben tek tek yapmaktan ziyade böyle sizin merak ettiğiniz şeylere göre baksak daha iyi olur. Şut analizi de yapabiliriz, de yapabiliriz. Hani eşleşme analizi de yapabiliriz. Nasıl diyorsanız. Mesela şu Napolyon'u bir hesaplayalım arkadaşlar. Şu Napolyon'du, evet. Bu Napolyon. Kalecimiz de kim olsun? Mavi renkli. Evet, yeni Genzo'yu deneyelim. Gerçi renk farkı var orada da. Tamam, bakalım Yiğit, yapalım, şu eşleşme şeyini soruyordu arkadaşlar da. Evet, süper sabı kullanacağız arkadaşlar zaten. Zero distance'ı kullanmayalım. Toughness'ı kullanmayalım. Wakashimazu'yu kullanmayalım. Inspire'da kalsın. Evet arkadaş, şöyle baktığımızda yani bu haliyle Genzo'yu atamıyor görünüyor ama şuradaki şeylerden birini kullandığımızda Zero distance'ı eklediğimizde arkadaşlar bakın atabiliyor görünüyor. Renk tersi olsa bile atıyor yani. Şu diğer Napolyon'a bakalım. %25 olan Napolyon'a. Şuydu galiba. Evet, burada hiddenlerine bakalım, pasiflerine. Penaltı arayamazları çalıştıracağız mecburen. Kombinasyon da çalıştıracağız. Evet arkadaşlar. Buna rağmen bakın atamıyor görünüyor. Yani diğeri atıyor arkadaşlar. %10 aldığında.
Ama bu şey yapamıyor arkadaşlar. Bir de Genzo'nun üzerinde bir dakika. Genzo'nun üzerinde de pasif var. Ha, bir dakika. Team Link var arkadaşlar burada. Rising Sun Player Killer. Evet, bunları eklediğimizde zaten daha da artıyor arkadaşlar. Yani diğer Napolyon da atamıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ekstra alsa bile atamıyor. Yani bu Genzo gerçekten çok güçlü gelmiş. Onu söyleyebiliriz. Matchup merak eden var mı arkadaşlar başka? Şey yapan soran. Yani Meta Team istedim. Burası mı? Yiğit. Bu sayfa bende çok geç açılıyor bilmiyorum da yani biraz tablette şey olabilir arkadaşlar. Yani işlemcisi iyi bir şey mi istiyor acaba açmak için? Ama bende böyle bekliyor. Çok zor açılıyor. Telefondan da zor açılıyor, şeyden de zor açılıyor. Telefon fena değil. Hani tablet eski. Hala açmadı. Bir daha yenileyim sayfayı. Ha, şimdi geldi. Burada Japon kadrosu. Bu kadro Tsubasa Misaki ile oynatmış ama burada bir kulüp şey oluşturmuş. Fena değil. Evet, Avrupa kadrosu kurmuşlar. Hoş geldin Furkan. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım burada. Evet, burada kulüp kadrosu var. Asya Buff takımı diye bir takım oluşturulmuş. Evet. Rever kullanan oyunculardan koyulmamış. Burada evet, Latin takımı var. Evet, Asya takımı. Ha, bak burada Misaki'yi koymuşlar. Evet, burada da güzel. Mesela şu takım fena değil şey için. İyi görünüyor. Evet, bu takım şu an çok sık kullanılıyor zaten. Ve bu da fena değil. Evet, burası da güzel görünüyor. Pierre oynatıyorum, enteresan. Evet, kulüp takımı kurmuş. Latin, evet, Bond'u maksimize etmiş. Güzel. Bu da sık kullanılan bir kadro. Evet, DC Diaz'ı koymuş ön tarafa. Evet, Zoids oyuncularını eklemiş. Yeşil, iki yeşil forvetle. Tsubasa da yeşil. Evet, yeşil gün için bir kadro kurmuşsun herhalde ama full yeşil. Sadece şu Misaki şey kalıyor. Perfect Japon. Evet.
Gayet iyi. Latin. Evet. Bakın burada 20 kalkan oluyor bu şekliyle. Bakalım ona da. Evet. Güzel arkadaşlar, burada takım örnekleri var. Bakmak isteyenler böyle buradan şey yapabilir. Ben şimdi gene simülatöre geçelim. Şimdi burada kimi seçiyoruz? Diaz dedin değil mi? Diaz. Dream Festival olanı sormuştun. Şu. Kime karşı değerlendireceğiz bu Diaz'ı? Yani bu Genzo değil de mesela Salinas diyelim. Mesela bak şey oluyor. Pasiflerinde ne var bunun? Type Link A var. Hadi A'yı çalışsın. Matchup bin bonus yok. Matchup bin bonus çalıştırmayalım. Evet, burada bak gördüğün gibi mavi olan şey yapamıyor. Kırmızı mavi kalecilere karşı, yani şeye kırmızıya karşı bak bu Salinas geride olmasına rağmen Salinas atamıyor görünüyor. Doraemon'a bakalım. Doraemon'un patiğinden de National Link var. Evet, burada renk üstünlüğü var. Şeye Doraemon'a atıyor gibi görünüyor. Ucu ucuna. Mavi Genzo var. Bunların ikisi de çalışmaz. Evet, Genzo'yu atamıyor görünüyor. Sonra Valtes. Evet, Valtes de kurtarıyor görünüyor. Yani volesinde bile kurtarıyor görünüyor. Yerden çekerse zaten atamaz muhtemelen. Hoş geldin Baran. Buff 102'ye 50 oluyor genelde zaten hesaplama. Şöyle 102'ye 150 diye öyle ortalama hesaplama öyle oluyor. Bunlar şartlar eşit olduğunda genelde forvetin statları biraz da şey oluyor. Çok şükür Baran, sen nasılsın? Yani Diaz'ın performansı bu şekilde. Bir de Misaki'yi demiştin. Misaki'ye de bakalım. 45. yıl Misaki'sine. Mesela Salinas'a bakalım. Pasifi ne var burada? Rising Sun, Combination, Matchup Win bonus saymayalım. Tamam. Evet. Burada bak kırmızı Misaki bu haliyle bakın Zoid şutu bir de ya. Zoid şutuyla atamıyor görünüyor. Enteresan. Burada bak Salinas'ın pasifleri çalışmıyor. Öyle mi? Bugün maç yapamayabilirim belki Baran hocam ya. Bugün yani çok aşırı yoruldum. Bir sonraki yayında ya da başka bir şeyde yapsak daha iyi olur dostum yani. Şu an inan şeyim yani. Aleykümselam Efe. Evet, berabereyken stat alıyor zaten de yani şu an şey yapıyor. Yani şöyle 2-2,5 saattir aralıksız konuşuyorum Baran, ondan o biraz şey oldu. Yoksa şeyim ya normalde. Bir şey olmadı sesime. Bugün kulaklık kullanmıyorum. Tabletten konuşuyorum direkt. Kulaklıkta gürültü engelleme oluyor, bir şey oluyor diye. Evet, kırmızıya bile atamıyor görünüyor ya. Misaki fena değil diyorduk ama evet, Doleman'a atıyor gibi arkadaşlar. Zoid şutla Doleman'a atıyor gibi görünüyor. Yok, yaparım zaten. Bakacaklara bakalım, sonrasında olur. Evet, şarj oluyor. Gün boyu zaten yaptım diyorum ya Furkan, düzenleme yaptım yani. SS al, SS'i kırp, sıraya koy, bilmem ne yap hani Bir taraftan oyundaki o detaylara da bakıyorum hani ne geldi ne yaptı falan diye. Ondan oluyor.
Yani Misaki Doleman'ı atıyor gibi. Kırmızı başka kaleci var mı bilmiyorum. Şöyle yeşilleri zaten atar muhtemelen. Genzo'ya bir deneyelim. Yeni Genzo'ya. Şunu yaptık. Rising Sun olmadığı için uygulayamıyorsun. Evet. Ona rağmen şey yapıyor. Genzo kurtarıyor. DC Napo iyi değil dostum. DC Napo'dan çok fazla beklentiye girmeni tavsiye etmiyorum yani. Pasifte catch var. Ancak catch yaparsa bile yok yani. Mümkünatı yok. Buna şey olmuyor. Bir de burada Rising Sun aktif etmedim daha ben. Rising Sun aktif ettim mi daha da güçleniyor. Evet, Genzo gayet iyi ya. Yani bu özellikle metanın şu an yönünü yavaş yavaş şeye doğru çevirecek gibi görünüyor. Asya'ya doğru. Yani bu kaleci böyle iyi olursa millet Asya oynamaya döner yavaş yavaş. Yani on-bond yapmalarının sebebi kalkan çok yükselmişti. Debuff oynanmıyordu hiç. Bunun için insanlara koydular. Önüne bond yükseltebileceği imkan sundular. Bond yükseltince de bu sefer kalkan düşüyor. Kalkan düşmesi demek de debuff takımların tekrardan yani olması, piyasaya çıkması anlamına geliyor. Yani burada yapman lazım. Olabilir Furkan. Yaparım ben şimdi. Isındığı için olmuyordur muhtemelen şarj. Tamam, çıkardım şarjdan. Evet, başka sorusu olan var mı? Yani yeni oyuncularla alakalı. Yani 11-12 bilemiyorum. Şu aşamada pek olmaz. Yani direkt böyle bu kadar hızlı bir şekilde geçiş yaparlar mı? Bir yapamıyorum ama yani şöyle olur. Belki debuff ya oyun içi düşürücü kart gelir belki ilerleyen aşamada ya da şu olur. Zaten birlikte Bond'la birlikte yani 10 Bond'la birlikte mesela 2 kalkan 3 kalkan gibi falan, anlatabildim mi? Biraz daha böyle hani insanları yapacak yeni bir olabilir, yönlendirme, ama şu aşamada daha bu 9'a 7'ler daha yeni geldi arkadaşlar. Yani böyle bir anda bu kadar hızlı bir şekilde kalkan değişimine gidebilecek, yani Bond yükseltmesine gidebileceklerini zannetmiyorum. Yani burada şu an benim gördüğüm Bond'dan daha ziyade bundan sonraki gelen kartların hepsinde 6 buff olacak gibi görünüyor. Varsayılan artık 6 buff olacak gibi. Yani 5 buff oyuncular yavaş yavaş kadrolardan çıkmaya başlayacak gibi görünüyor. Şu an maksimum Bond 108'e çıktı arkadaşlar. 108 ama 14 kalkan oluyor maksimum. Yani bu şekilde çıkmak çok iyi değil diyorlar. Genelde tavsiye edilen maksimum Bond'la kalkanın 130 bir dakika 105'e 34 arkadaşlar. 105'e 34. Evet, baktık, değerlendirdik. Geri dönüp yapabilirsin. Çok iyi görünmüyor ama yani. Hatta Zoid'lerin en kötüsü olabilir yani, öyle söyleyeyim. Zoid'lerde Genzo çok iyi şu an gördüğüm kadarıyla. Bir de Natu bir tık sanki iyi gibi. Misaki'nin de şutu muhakkak lazım yani yedekte. Voley kullanılır mı artık SS'de? Bilmiyorum ki. SS'de kullanılır mı? Yani üstüne koyman lazım. Yapılabilir. Evet, siliyorum Yiğit fotoğrafları. Yani çünkü yapamam. İşime yarayacak gibi olanları bırakıyorum. Geri kalanları siliyorum. Yeşil Diyaz'da bakabilir. Deneyelim. Matchup win bonus ve special skill force yaptı. Evet arkadaşlar, atıyor gördüğünüz gibi. Burada aktive edecek bir şey var mı diye bakıyorum.
Şu safety zone'u harekete geçirsek. Bakın arkadaşlar, ceza sahası dışından vursa bile Diaz atıyor görünüyor. Tam momentum düşecek yani. Hani onu şey yapmak lazım da. Yayın mayın oradan vursa belki şeye etkili olabilir. Ya o şeyden kaynaklı Baran hocam, ya pas alacak, inspire alıyor ya. Şimdi zaten o oyuncuya gol attıracak olan adamların hepsi tutup şey yapıyor. Sturgeon'dan pas atıyor ya da işte Michael'dan pas atıyor. Refresh pası olan biriyle pas attığı için adam %20 alıyor bir taraftan. Yani onun için sıralamadaki şeyi çok o oyuncunun şeyi dışarıdan değişken çok olduğu için Lukarinki çok şey olmuyor. Mantıklı olmuyor yani. Ne demek iki tane var Latin Vakabe eşiği? Vakashimazu nerede mi? Hangi Vakashimazu söylüyorsun Yiğit? Santana Vakabe'ye şey atıyor mu? Yani şu an düz şeyle atamıyor ama Buffon Inside Win'le yok. Orada da atamıyor. Şu an yeterli değil. Formasyonu fizik yapsak. Burayı da fizik yapalım. Evet, fizik olunca, formasyon fizik olunca bir tık geçiyor. Ama bu şey, şu pasifin çalışması lazım. Buffon Inside Win. O çalışmadım, atamıyor. Renk üstünde olsa da şey yapamıyor yani. Kritik falan atması lazım. Sıralamada mavi AS. Ya o zaten hava şutunda vardı ya, mavi AS'de. Ya az önce baktık Yiğit, sen var mıydın yayında? Bütün hepsini tek tek enlere baktık şeyde. Buranın şeyini mi diyorsun? Enini mi diyorsun? Vakashimazu 3'te görünüyor. Kırmızı Vakashimazu atar mı Genzo'ya? Bakalım. Pek atabileceğini zannetmiyorum ama. Evet, atıyor görünüyor arkadaşlar. Bir dakika, pasifini burada bir dakika açmadık. Golden 23 Rising Sun bağlantısını açacağız. Bu Rising Sun değil, Golden 23. Bu adam Golden 23 olduğu için o pasif çalışmaz herhalde. Evet, burada atamıyor görünüyor şu an. Duykal niye geçiyor bu? Pasa mı geçti? He. Mor dedik. Evet, Duykal 18'de görünüyor. Evet, oyuna da geçelim. Oyuna da arkadaşlar o bond slotlarındaki şeyi de göstereyim size. Hani ondan sonra yayını kapatalım olmazsa yavaştan. Club Game Captain Tsubasa Dream Team. Evet, SS4 olmayı başarabildik arkadaşlar. Zor oldu biraz bu ay ama şey yaptık.
Şimdi arkadaşlar nereye yapmıştım ben o 108'i? Arkadaşlar bakın burada şöyle bond slotlarını açayım. Yani bu şey olarak 10 bondlu bu şey olan yeni rework aldı. Şu işte ilk 3 oyuncu rework alan oyuncular. Bu 10 bondlular zaten daha önce gelen şeyler, oyuncular. Şu da rework sonrası 10 bond geldi. Bu Dream Festival'e de 10 şey geldi. Şurada mesela 9'a 3'ü koymuş ama ben bunun yerine 9'a 7 koymak daha mantıklı. Bakın 108'e 14 oluyor. Bu şekilde bakıldığında bu şey kalkanını düşünmeden bondu maksimize ettiğiniz zamanki durum bu şekilde arkadaşlar. Bunu da şey için kullanmıştım arkadaşlar. Club Competition için saldırı şeyi. Yani burada bütün oyuncular şut özelliği var arkadaşlar. Club Competition'da mümkün olduğu kadar o şey şu orta sahalarınızda da şut olması lazım. Çünkü kalecinin gücü sona doğru bittiğinde orta sahalar bile gol atabiliyor arkadaşlar. Taktiksel olarak şey yapmanıza fayda var. Mesela benim Galvan'da bile şut var arkadaşlar. Galvan koyuyorum ki DM'ye koymamın sebebi hani olur ki bu gelir ileride şut mut çeker falan. Şut çektiğinde en az üstünde şut olsun. Buradaki oyuncuların hepsinde şut var arkadaşlar. Üzerlerinde bir de ağırlık blok order şutlar zaten şey olduğunda bu şekilde bir kadro şeyi yaptık. Biz de işte Middle East olarak arkadaşlar bu seferki Club Competition'da şey çıktık arkadaşlar. Middle East'e topladılar bizi. Orada şey yaptı. Nasıl diyeyim bu turnuvada arkadaşlar 852'ye karşı mücadele edip birinci olmayı hedefleyecekler herhalde arkadaşlar. Şu anki durumda bu renkte SS4 olduk. 466. sıradayım. Şu işte Club Competition maçlarını yapmamıştım. İsterseniz burada hem canlı yapalım size de şey olsun arkadaşlar. Şimdi bizim takım zaten arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim. Güçlü kulüplerde böyle oluyor arkadaşlar. Bakın buradaki oyuncuların hepsi şey mümkünse dediler ki aynı şeyi yapın. Kişiyi kaptan yapın. Muhtemelen bazıları yapmamış galiba. Onlar düzeltecekler. Ama kadrolar neredeyse birbirlerinin şeyi arkadaşlar aynısı. Şimdi ben mesela burada rakip kulüpten kendime şey seçeceğim arkadaşlar yenmek için. Şu an bakın bunların hepsini yenmişler. Şuraya bakalım bunun gücüne. Bunda ne var? Önce bir takımı analiz ediyoruz arkadaşlar. Evet burada biraz mesela defansif şeyi çok yüksek olan şeyler koymuşlar oyuncular. Buradan biraz geçmek kolay olmaz. Saldırı için çok elverişli olan bir şey değil. Şöyle diğer hesaplara bir bakalım. Evet burada fena değil aslında bu şey ama şurada bu ön hatta biraz şey tehlikeli. Bu özellikle şu Diaz tehlikeli olabilir. Bakalım daha uygun olan birisi var mı? Evet mesela bakın zayıf halka bulduk arkadaşlar. Karışık meta oynatmış. Yani hiç bond buff'a hiç dikkat etmemiş. Takımın gücü çok yüksek ama şey yok. Yani birbirlerine buff vermiyor. Mesela saldırmak için çok elverişli bir takım şey. Onun için gücü yüksek olanlara da bakın yani hani şey olan. Bazıları mesela yüksek görünsün bakmasın diye şey yapıyor. Şimdi ben bu takıma saldıracağım arkadaşlar. Evet Hong Kong takımı aynen. Evet şimdi böyle baktığında şey arkadaşlar şu an mesela bu takımda saldıracağım. Ofansı kuvvetli olan bir takım. Mümkün olduğu kadar kazanmaya çalışın dediler bize. Şimdi 852'nin birinci grubu da çok kuvvetli arkadaşlar. Ben geçen sefer onlarla şey yapmıştım. Şimdi bakın burada 22K görünüyor ama oyun içerisindeki özellikle collection olsun, player list bonus olsun, birçok şey ve club effect olsun hepsinden faydalanabiliyorsunuz. Onun için şeyi yüksek tutmanıza fayda var arkadaşlar. Takım otomatik oynuyor zaten.
arkadaşlar. Güçsüz takım çıkma ihtimali yüksek oluyor. Yani oradan gol attı arkadaşlar. Evet. Evet, iyi oldu Furkan. Dediğim gibi bondu maksimize etmektense gol yeteneği yüksek olan oyuncuları kullanmak biraz daha iyi saldırırken arkadaşlar. Yani duruma göre debuff da saldırabiliyorsunuz. Eğer takımın kalkan düşüşse debuff da saldırabilirdim. Ben çok gerek duymadım bunda. İyi analiz edip ona göre mesela bu takıma nasıl saldırılır diye düşünüp ona göre şey yapıyorum. Mesela şu an bu oyuncu duruyorsa bir maçı daha bakayım. Evet, bir maçı daha duruyor bunun. Yapayım. Bir maçı zaten sabah kazanmıştık. Aynı takımda bir daha saldıracağım. Zaten bu şekilde kazanmaya devam edersek birkaç gün 852 ile eşleşiriz herhalde. Yani erken final olur. Zaten bir kaybedersek arkadaşlar üst sıra ümidimiz kalmıyor hiç. Evet, araçtan vurdu gitti mesela bot. Allah'tan Hino yattı pası. Olur, gösteririz. Evet, bir kaybettim mi ilk 10 imkanı kalmıyor zaten. Baran havuzda olan birkaç oyuncu var. Mesela şu Pierre, Napolyon, ondan sonra başka kim vardı? 10 bond olan. Gerçi diğerleri günlük oyuncu. 2 tane 10 bond oyuncu var havuzda. Evet, Diaz. Diaz değil mi? Evet, Diaz aynen. Yapacağım tabii. Kimo'nun dikkat ettiği tek şey bu zaten kulüpte. Onun dışında hiçbir şeye zorlamıyor yani. Şimdi bizde de kural bu. Arkadaşlar adam şey yapıyor yani. Çakma formalı olsun yani. Bende de öyle çakma formalı olanı var. Şimdi puan olarak bak 1855 puana 236 puan arkadaşlar. Daha şöyle mesela burada benim yaptığım maçlar var. Karşı taraftaki de şeyler var. Şuradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın daha grubumuzda yapmayanlar var. Epey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi daha maç yapmamış arkadaşlar. Bazıları da birer maç yapmış. Ta ilk sabah dediler ki birer maç yapın. Yapın diye. Şimdi bakın arkadaşlar ben burada 3 maç yapmışım. 3 maçta en çok puan toplayan kişi olarak şu an puanda birinciyim yani. Burada bakın karşı taraf da saldırmış bize ama iki tane galibiyet var. Beraberlik, yenilgi. Yani bu şekilde bir durum. Yani şu anki bu rakip kolay olduğu için oluyor. Daha süresi sabah 8'de yenileniyor galiba, bitiyor galiba. Onda tekrardan yenisi aktif oluyor. Yapmaman lazım, kaçırmaman lazım yani. Şu an rankingde bir sıralama yok arkadaşlar. Yani çünkü hani daha ilk günü geçecek ondan sonra. Bakın No 1, No 2 50 Dream Ball, 3. 50 Dream Ball, 4 40 Dream Ball, 5 35, 6 30, 7 35, 25, 8 20, 9 15, 10 10 yani ilk 10'a girersek en azından şans var arkadaşlar bu şekilde. Hatta bakın şöyle bir durum oldu. Bizim kulüpte girdiğimizde kulübün efekt şeyleri düşüktü arkadaşlar. Ben hatta şuradan göstereyim size. Yapacağım. Çavari başı diyormuş. Başım dıçani. biraz biliyorum Kürtçe. Şimdi arkadaşlar mesela ben kulübe girdim. Kulübe girdiğimde baktım kulüp efektleri olmuş. Arttırılmamış arkadaşlar. Ben de buraya girdikten sonra şurada hatta bir dakika geride. Evet bakın ben burada elimdeki bütün coinlerde kulüp efektlerini yatırdım. Çünkü
Kulüp efektleri de şeyde etkili oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada ondan sonra ben yatırdıktan sonra da şey yaptım arkadaşlar. Buraya yazı yazdım İngilizce. Dedim ki bakın bu kulüp efektleri önemli. CVC için etkili oluyor. Eğer yeteri kadar coin'iniz varsa lütfen kulüp efektlerini yükseltin. Ben neredeyse bütün coin'imi buna harcadım diyor. Bak Said okey demiş. Sonra arkadaşlar bakın herkes yardım şey yapıp bütün şeyleri fulllediler arkadaşlar kısa sürede. Şu an mesela şey oluyor. Bunu fullenmesi sizin takımınıza katkıyı da gösteriyor. Mesela bakın burada kulübe gireyim, oradan göstereyim. Bir de takım kadrosundan da göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada hepsi 56 fullendi arkadaşlar. Yani hani hiç şey yok. %17 bak dribble'a, yüzde pas 10 şeye. Mesela bak bunu Club Competition kadrosuna girdiğimde göstereyim şey olarak. O kadar Kürtçe bilmiyorum maalesef ya. Kusura bakma anlayamadım şu an. Evet bak orada Baran SG Tehez Dikim Bira diye yazmış ama ne diyorsa artık bilmiyorum yani. Umarım küfür etmiyordur. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi Club Competition'a girdiğimizde iyiyim. Hemşeri sayılırız. Ben de Antepliyim. Ama işte benim nene tarafta biraz Kürtlük var. Genel itibariyle şeyiz yani hani Yörüklerdeniz. Antep tarafının Yörüklerinden. Şimdi bak burada Team Edit'e giriyorum arkadaşlar. Bakın burada bonus yazan kısım var. Şuraya tıkladığımda bakın takımımın aldığı şeye bakın Club'dan yani şey bu 22 milyon gücün 868 binini kulüp efektlerinden almışım. Player list bonus denilen şey sizin elinizde bulunan oyuncu sayısı arkadaşlar. Yani ne kadar benzersiz oyuncuya şeysiniz. Bakın collection bonusuna bakın. Collection bonusu da 2 milyon 144 bin. Gayet yüksek. Yani onun için burada bu şeylere dikkat etmenize fayda var. Takımınızı daha da şey yapıyor. Bakın bunlar olmasa 5 milyon eksik oynayacağım yani ben. 22 milyon değil de şey olarak oynayacağım. Hani Aleykümselam Emre hoş geldin. Şu an bu da şey arkadaşlar bizim kurmuş olduğumuz savunma kadrosu bu şekilde. Zaten artık görüldüğü için yani bunu paylaşmakta bir şey görmüyorum. Daha çok 3-3 yani bu saldıran oyunculara karşı savunma şekli. Bunun aslında şurada Wakashimazu'yu koyuyorlar. İstenen şey o. Bende Wakashimazu olmadığı için koyamadım bunu. Buraya da arkadaşlar genelde kişi de ve ura beden varsa onları koymanızı istiyorlar. Daha da şey olsun diye, güçlü olsun diye yani defans hattı. Yani burada mesela bakın club şeyine gidelim. Yusuf'un muhtemelen şeyi tamdır. Oradan göstereyim ben size. Emre hocam tamam bakalım. Yani hani aslında bu yayın şey yapmayı düşünmüyordum ama sen yaz şey yapayım. Yok Efe seninkine sonra bakalım. Emre şimdi hiç istemedi. Onun için onunkine bakalım seninkine sonra şey yaparız. Şimdi şöyle şuradan girelim. Evet bak mesela bu Yusuf'un hesabı. Yusuf eksiksiz oynuyor. Bakın genelde örnek kadro bu arkadaşlar. Yani bizden istenen kadro bu. Maksimum yapabiliyorsanız bunu yapın demişlerdi. Tabii şuradaki kalkan olayı önceki kalkan yani bir gün sonra güncellenecek bu. Yusuf muhtemelen güncellemiştir bunu. Evet yani şu mesela takım tam klasik bir savunma kapanma takımı yani. Hani kolay gol yiyebilecek bir takım değil. Hele buraya Yeşil Genzo'yu da koyarsa daha da zorlaşacak yani onu söyleyeyim. Üvey muamelesi değil Efe. Senin hesabın kadar hiçbir hesaba bakmamışımdır. Sayıya vurursan eğer bence en ayrıcalıklı sensin Efe onu söyleyeyim. Emre attın mı dostum şeyi? Sorun değil Baran. Yani ben zevk alıyorum normalde de ya bugün biraz aşırı derecede şey yaptım yani. Vakit harcadım. Kafam böyle şey gibi oldu. Fırın gibi oldu yani. Normalde rever çok geldiği zaman çok şey oluyor arkadaşlar. Yani biraz yoğunluk oluyor. Onun dışında çok fazla olmuyor. Böyle Allah'tan 50-100 tane falan gelmedi yani bir anda. Böyle 25-30 tane falan geldi.
Ama şey incelemesi yaparız arkadaşlar. Yani ben devamlı yapıyorum zaten her boşlukta. Eski bir kart. Tamam, Allah rahatlık versin dostum. Ben de zaten kapatırım birazdan. Evet, gayet iyi. Sadece tek çekincem bu iki oyuncu buff kaybı yapar sana. Yani buraya bence eğer şu limitlilerden bu diğer Misaki varsa onu koysan daha mantıklı olur yani. Eski tadı yok dediğin gibi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bekleriz yine. Yani buradaki iki Tsubasa'nın yerine bence biraz daha buff veren kullanırsan. Hadi bu Tsubasa'yı kullandın. Bunda mesela Hyuga, Aoi, Soda, Morizaki. Yani kaleciye buff vermiyor. Yani bu Tsubasa kaleciyi etkilemiyor. Bir de kalecinin şeyi düşük. Yani yeni bir Genzo bulman lazım dostum. Yani eğer adamın yoksa tamam, şu an fena değil. Ama alternatifin varsa diye söyledim. Bence şundansa bunu koyman daha iyi olur dostum. Bu zaten şu an yemediği yok. Bu en azından belki biraz kritik de kurtarıyor yani bu Morizaki. Onu söyleyeyim. İyi geceler Ahmet Hocam. Neden bozuk hemşerim moralin? Onun dışında bir sıkıntı görmüyorum. Şurada bu oyuncuda auto intercept yok. Buna dikkat etmen lazım. Arkaya top atabilirler. İyi pasörler. Bunun direkt arkasına gönderir yani. Anladım. Yani şu an fena değil. Kemik kadron oturmuş, bir şey yok. Sıkıntı görmüyorum açıkçası. Gayet iyi. Sadece dediğim gibi hani biraz daha böyle bir iki makyajla daha da iyi hale gelebilir yani, öyle söyleyeyim. Yani ne diyeyim şimdi sana dostum, zaten bir süreç yürüyor herhalde bu, inşallah toplumların kardeşliğine şey olur, vesile olur diyelim. Yani temennimiz o yönde. Bakalım yani, gerçi karşı olan da var, şey olan da var, bilemiyorum yani, şey yapamıyorum yani. Biraz da cıs bir konu. İnsan yorum yapmakta da zorlanıyor inan, gerçekten hani şey olarak. Seni anlıyorum yani. Ya işte ne diyeyim ki şimdi? Yani bu konular biraz siyasete girdiği için çok şey yapmak istemiyorum. Ben kanal daha çok oyun kanalı olduğu için, ama dedi şey olarak hani sonuçta hepimiz bir bayrağın şeyiz. Hepimiz Türk vatandaşıyız. Bu bayrağın sınır altında bu şeye, bayrağı şey olan, bağlı olan herkesin aynı muamele görmesi lazım. Yani benim düşüncem bu açıkçası. Ne bu oyun ne derken? Evet, reworklere bir bak istersen Emre. 'Bond'un da iyi Emre. Fena değil. Yani dediğim gibi biraz daha işte kalkanını yükseltmen lazım. Kalkan çok düşük görünüyor. Ona biraz dikkat edersen daha iyi olur gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? Eğer yoksa yayını kapatacağım. 9'dan beri yayındayız. Yani 3 saati devireceğiz neredeyse. Estağfurullah, önemli değil. Ne demek? Benim için zevkti. Evet arkadaşlar, o zaman yayına burada son verelim. Dediğim gibi şey yaparız. Yani Efe, söz vermeme gerek yok. Şey yaparız. Yani ilk incelememde yazarsın, bakarız inşallah yani. İnşallah diyelim ki şey olsun yani, Allah nasip etsin yani, öyle söyleyelim. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler dilerim. Dediğim gibi eğer pazara kadar yayın açar mıyım bilmiyorum, ama pazar günü şey var. Dünya Kupası maçı var.
O saat 6'da oraya bekliyorum. Eğer gelmek isteyen olursa Peru ile Çin'in maçı var arkadaşlar. Onu yayınlayacağız. İnşallah orada da güzel çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar.